Montesquieu, İran Mektupları. İran Mektupları üzerine düşünceler. İran Mektuplarının en beğenilen tarafı hiçbir şey düşünmeden bir roman gibi okunabilir olması oldu. Romanın giriş gelişme sonuç aşamaları bellidir. Farklı karakterleri birbirine bağlayan belli bir zincir vardır. Avrupa'daki ikametler uzadıkça dünyanın bu bölümüne hakim olan gelenekler onlara daha az olağanüstü, daha az garip gelmeye başlar. Bu olağanüstülük ve gariplikten karakterlerine göre az veya çok etkilenirler. Öte yandan Özbek'in yokluğu uzadıkça, yani aşk gitgide azalırken öfke ve Asya Sarayı'ndaki karmaşa da artar. Zaten bu tür romanlar genellikle başarılı olurlar. Çünkü okur kendi durumuyla paralellik kurar. Bu kendi durumu hakkında anlatılabilecek bütün hikayelerin yaratabileceğinden daha büyük tutkular yaratır. İran mektuplarından bu yana yayımlanan bazı hoş eserlerin başarılı olmasının nedenlerinden biri de budur. 1. Mektup. Özbek'ten İsfahan'daki dostu Rüstem'e. Kum'da sadece bir gün kaldık. Dünyaya tam 12 peygamber getirmiş Bakire'nin mezarı başında dualarımızı ettikten sonra tekrar yola koyulduk. Ve dün, yani İsfahan'dan ayrılışımızın 25. günü Tebriz'e vardık. Rika ve ben, öğrenme arzusunun memleketlerinden çıkmaya zorladığı, bilgeliğe emek harcayarak ulaşmak uğruna sakin bir hayatın kolaylıklarından vazgeçmiş ilk İranlılar biziz belki de. Biz bayındır bir krallıkta doğduk. Fakat bu krallığın sınırlarının bilgilerimizin de sınırı olduğuna, sadece doğunun ışığıyla aydınlatılmamız gerektiğine inanmadık. Yolculuğumuz hakkında söylenenleri bana bildir, beni pohpohlama. Zaten tasvip edenlerin sayısının çok fazla olmasını beklemiyorum. Mektubunu bir zaman kalacağım Erzurum'a yolla. Allah'a ısmarladık sevgili Rüstemciğim. Ben dünyanın neresindeysem bil ki orada sadık bir dostun var. 2. Mektup. Sen İran'ın en güzel kadınlarının sadık bekçisisin. Sana bu dünyada sahip olduğum en değerli varlıkları emanet ettim. Sadece benim için açılan o ölümcül kapıların anahtarları senin ellerinde. Sen kalbimin bu kıymetli emanetine göz kulak oldukça kalbim huzur buluyor, tam bir güvene mazhar oluyor. Gündüzün hengamesinde olduğu gibi gecenin sessizliğinde de nöbet tutuyorsun. Erdemi her tökezlediğinde ayakta tutan senin yorulmak bilmez ihtimamındır. Başında beklediğin kadınlar vazifelerinden kaçarsa onların umutlarını söndürecek olan sensin. Sen ahlaksızlığın laneti, sadakatin direğisin. Onlara emrediyorsun ve onlara itaat ediyorsun. Onların bütün isteklerini körü körüne yerine getiriyorsun ve onların da aynı şekilde saray kanunlarının gereğini yapmalarını sağlıyorsun. Onlara en bayağı hizmetlerde bulunmayı bir şeref addediyorsun. Onların meşru emirlerine saygı ve korkuyla boyun eğiyorsun. Onlara kölelerinin kölesi misali hizmet ediyorsun. Buna karşılık iffet ve tevazu kanunlarının gevşemesinden korktuğun an egemenliği eline geri alıyor, tıpkı benim gibi bir efendi oluyorsun. Seni yoktan var ettiğimi, seni en değersiz kölelerim arasından çıkarıp bu mevkiye getirip sana kalbimin saadetini emanet ettiğimi unutma. Aşkımı paylaşan bu kadınların yanında derin bir tevazu içinde ol. Aynı zamanda onlara aşırı bağımlılıklarını da hissettir. Masumane olabilecek her türlü eğlenceyi tedarik et. Kaygılarını dağıt. Onları müzikle, danslarla, lezzetli içeceklerle eğlendir. Sık sık bir araya gelmeleri konusunda onları ikna et. Kıra gitmek isterlerse onları götürebilirsin, fakat karşılarına çıkacak bütün erkekleri öldürteceksin. Onları ruh temizliğinin bir yansıması olan temizlik konusunda teşvik et. Onlara zaman zaman benden bahset. Onları güzelleştirdikleri bu sevimli mekanda yeniden görmeyi arzu ederim. Allah'a ısmarladık. 3. Mektup. Zerrin'den Tebriz'deki Özbek'e. Baş harem ağasına bizi kıra götürmesini emrettik. Başımıza bir kaza gelmediğini kendisi sana söyleyecektir. Nehri geçip tahterevanlarımızı bırakmak zorunda kaldığımızda törelere uygun olarak sandıklara yerleştik. 2 köle bizi omuzlarında taşıdı. Böylece bütün gözlerden kaçmış olduk.
Sevgili Özbek, senin İsfahan'daki sarayında bana durmaksızın eski hazlarımı hatırlatarak arzularımı gün be gün yenilenen bir şiddetle azdıran bu yerlerde nasıl yaşayabilirim? Daire daire dolaşıyorum, seni arayarak ama asla bulamayarak. Aksine her yerde geçmiş saadetimin zalim hatıralarıyla karşılaşarak. Kendimi kah hayatımda ilk kez seni kollarıma aldığım mekanda, kah kadınlar arasında geçen o meşhur tartışmayı karara bağladığın mekanda görüyorum. Her birimiz güzellikte diğerlerinden üstün olduğumuzu iddia ediyorduk. Hayal gücünün sunup sunabileceği bütün takıları ve süsleri tükettikten sonra senin huzuruna çıktık. Sanatımızın mucizelerini zevkle seyrettin. Senin hoşuna gitme hırsının bizleri nerelere sürüklediğine hayran kaldın. Fakat kısa süre sonra bu ödünç güzelliklerin daha doğal zarafetlere boyun eğmesini sağladın. Bütün eserimizi yok ettin. Senin açından kullanışsız hale gelen bütün o süslerimizi çıkarmamız, senin bakışların altında doğanın sadeliğini sergilememiz gerekti. Edebe hiç önem vermiyor, sadece kendi şanımı düşünüyordum. Mesut Özbek, gözlerinin önüne ne güzellikler serildi. Senin uzun müddet o efsundan bu efsuna dolaştığını gördük. Kararsız ruhun uzun süre bir karara varamadı. Her yeni zarafet senden bir bedel istiyordu. Bir ara hepimiz senin öpücüklerine sarmalandık. Meraklı bakışlarını en mahrem yerlere dikiyor, bizleri bir anda binlerce farklı vaziyete sokuyordun. Daima yeni emirler, daima yeni boyun eğme yolları icat ediyordun. Özbek, itiraf edeyim ki senin hoşuna gitme arzusuna beni sevk eden hırstan çok yakıcı bir tutkuydu. Yavaş yavaş kalbinin efendisine dönüştüğümü gördüm. Beni aldın, terk ettin, bana döndün ve ben seni yanımda tutmayı bildim. Zafer sadece benimdi, umutsuzluk ise rakiplerimin. Bize sanki dünyada yapayalnızmışız gibi geldi. Etrafımızdaki hiçbir şey bizi meşgul etmeye layık değildi artık. Tanrı rakiplerime senden aldığım bütün o aşk nişanelerine tanıklık etme cesareti versin. Şayet benim taşkınlıklarımı görselerdi, benim aşkım ile onların aşkı arasındaki farkı hissederler. Benimle güzellik noktasında rekabet edebilirlerse de, hassasiyet noktasında rekabet edemeyeceklerini görürlerdi. Fakat ben ne yapıyorum? Bu anlattıklarım beni nereye götürüyor? Hiç sevilmemek bir felakettir. Fakat artık sevilmemek bir utanç. Barbar diyarlarda gezmek uğruna bizleri terk ettin Özbek. Ne yani, sevilmenin kıymetini hiç mi bilmiyorsun? Heyhat, ne kaybettiğini dahi bilmiyorsun. İç çekişlerim duyulmuyor, gözyaşlarım akıyor ve sen bunların tadını çıkarmıyorsun. Aşk sarayda nefes alıyor gibi, oysa duyarsızlığın seni durmadan buradan uzaklaştırıyor. Ah sevgili Özbek'im, keşke mesut olmayı bilseydin. 4. Mektup. Safiye'den Erzurum'daki Özbek'e. Nihayet o kara canavar beni umutsuzluğa düşürmeye aklına koydu. Esirim Zübeyde'yi, bana o kadar sevgiyle hizmet eden, usta elleriyle süslerimi her yere taşıyan Zübeyde'yi zorla elimden almak istiyor. Bu ayrılığın acı verici olması ona yetmiyor. Bir de bu ayrılığın onur kırıcı olmasını istiyor. Hain adam, itimadımın sebeplerini suç olarak görmek istiyor. Onu hep yolladığım kapı ardında sıkıldığı için benim hayal dahi edemeyeceğim şeyler duyduğunu veya gördüğünü farz etmeye cüret ediyor. O kadar mutsuzum ki beni onun saçma şüphelerinden ne münzeviliğim ne de erdemim koruyacak. Aşağılık bir köle ta senin kalbinin derinliklerinde bana saldırıyor ve ben de kendimi buna karşı savunmak zorunda kalıyorum. Hayır, bir takım gerekçeler uydurup küçülemeyecek kadar saygı duyuyorum ben kendime. Davranışlarımın kefili olarak senden, aşkından, aşkımdan ve sevgili Özbek, bunu da sana söylemek lazım geliyorsa, gözyaşlarımdan başkasını istemiyorum. 5. Mektup. Rüstem'den Erzurum'daki Özbek'e. İsfahan'da bütün sohbetlerin konusu sensin. Burada senin gidişinden başka bir şey konuşulmuyor. Kimileri bunu senin hafifliğine, kimileri ise bilinmeyen bir üzüntüye yoruyor. Seni sadece dostların savunuyor, fakat kimseyi ikna edemiyorlar.
İranlıların bilmediği diyarlara gitmek üzere kadınlarını, aileni, dostlarını, memleketini terk etmeni anlayamıyorlar. Rika'nın annesini teselli etmeye imkan yok. Senin kaçırdığın, o öyle diyor, oğlunu geri istiyor. Bana gelince sevgili Özbek, ben doğal olarak senin yaptığın her şeyi tasdik etme eğiliminde olduğumu hissediyorum. Ancak yokluğunu affedemeyeceğim. Bu konuda bana hangi gerekçeyi sunarsan sun, kalbim hiçbirinden hoşlanmayacak. Alasmarladık. Beni daima sev. 6. Mektup. Özbek'ten İsfahan'daki dostu Nesire. Erivan'da bir gün geçirdikten sonra Türklerin egemenliğindeki topraklara girmek üzere İran'ı terk ettik. 12 gün sonra 3 veya 4 ay boyunca ikamet edeceğimiz Erzurum'a vardık. Nesir, şunu itiraf etmeliyim ki İran'ı gözden kaybedip kendimi kalleş Osmanlıların ortasında bulduğumda gizli bir acı duydum. Bu kâfirlerin ülkesinde ilerledikçe sanki ben de kâfirleşiyormuşum gibi geldi. Aklıma memleketim, ailem, dostlarım geldi. İçimdeki merhamet duygusu uyandı. Nihayet belli belirsiz bir kaygı beni allak bullak etti ve bana kendi huzurum için biraz fazla ileri gittiğimi gösterdi. Fakat kalbimi en çok kahreden kadınlarım. Onları üzüntüye gark olmadan düşünemiyorum. Onları sevdiğimi sanma Nesir. Bu açıdan hiçbir arzuya yer bırakmayan bir duyarsızlık içindeyim. Yaşadığım çok sayıda sarayda aşka engel oldum. Aşkı aşkla yok ettim ama bu tam da içimdeki soğukluktan, içimi kemiren gizli bir kıskançlık doğuyor. Kendi haline bırakılmış bir kadın sürüsü görür gibi oluyorum. Elimde onların sorumluluğunu alacak birkaç namert var sadece. Kölelerim sadık olsa bile kendimi güvende hissetmekte zorlanırdım. Peki ya sadık değillerse ne olacak? Dolaşacağım uzak ülkelere kadınlarımla ilgili ne çok üzücü haber gelir. Bu dostlarımın deva bulamayacağı bir dert, acı sırlarını bilmemeleri gereken bir mekan. Zaten bilseler ne yapacaklar? Cezasız bırakmayı, ulu orta verilecek bir cezaya 1000 kere tercih etmez miyim? Bütün üzüntülerimi senin kalbine emanet ediyorum sevgili Nesir. İçinde bulunduğum şu durumda yegane tesellim bu. 7. Mektup. Fatma'dan Erzurum'daki Özbek'e. Sen gideli 2 ay oldu sevgili Özbek'im ve ben içinde bulunduğum bu mahzun halde senin gitmiş olduğuna kendimi hala inandıramıyorum. Sanki sen hala buradaymışsın gibi bütün sarayı baştan başa koşuyorum. Hala uyanabilmiş değilim. Seni seven, seni kollarına almaya alışmış, sana şefkatini kanıtlamaktan başka bir meşgalesi olmayan, soyunun sunduğu avantajla özgür fakat aşkının şiddetiyle köle olmuş bir kadın başka ne yapsın ki? Seninle evlendiğimde gözlerim henüz bir erkeğin yüzünü görmüş değildi. Görmeme izin verilen yegane erkek sensin. Zira o korkunç harem ağalarını kesinlikle erkekten saymıyorum. Erkek olmamaları onların en hafif kusurudur. Senin yüzünün güzelliğini onlarınkinin biçimsizliğiyle karşılaştırdığımda kendimi bahtiyar saymadan edemiyorum. Hayal gücüm bana senin şahsının büyüleyici güzelliklerinden daha cazip bir imge sunamıyor. Sana yemin ederim ki Özbek, durumum gereği kapalı tutulduğum bu mekandan çıkmama izin verilseydi, etrafımı saran muhafızlardan kaçabilseydim, bu milletler başkentinde yaşayan bütün erkekler arasında bir seçim yapmama izin verilseydi Özbek, sana yemin ederim, sadece seni seçerdim. Dünyada sevilmeye değer bir tek sen varsın. Yokluğun nedeniyle senin için kıymetli olan bir güzelliği ihmal ediyorum sanma. Her ne kadar kimse tarafından görülmemem gerekiyorsa da, kullandığım süsler senin mutluluğun için artık gereksiz olsa da, yine de hoşa gitme alışkanlığıyla kendime bakmaya çalışıyor. En hoş parfümleri sürünmeden kesinlikle yatmıyorum. Beni baştan çıkaran tatlı bir düş, aşkımın sevgili cismini bana gösteriyor. Hayal gücüm kendini umutlarına nasıl kaptırıyorsa, arzuları içinde öyle kayboluyor. Bazen yorucu yolculuğundan tiksinip bize geri döneceğini düşünüyorum. Gece ne uykusuzluğa ne uykuya ait olan düşlerle geçiyor. Yanımda seni arıyorum. Benden kaçıyormuşsun gibi geliyor. Nihayet içimi yakan ateşin kendisi bu hayalleri dağıtıyor ve aklımı başıma getiriyor.
O an nasıl da heyecanlanıyorum. İnanmazsın Özbek, böyle bir durumda yaşamak imkansız. Damarlarımdan ateş yakıyor. Böylesine derinden hissettiğim bir şeyi nasıl olur da sana ifade edemem? Ve sana ifade edemediğim bir şeyi nasıl olur da bu kadar derinden hissedebilirim? O anlarda senin tek bir öpücüğün için dünya krallığını verirdim Özbek. Bir kadın bu kadar şiddetli arzulara sahip olmanın üzüntüsünü çektiğinde, bu arzuları tatmin edebilecek yegane erkekten mahrum kaldığında, kendisini eğlendirecek hiçbir şeye sahip olmayıp kendi haline bırakılıp ah etmelerle küskün bir tutkunun gazabı içinde yaşamak zorunda kalınca mutlu olmak şöyle dursun. Bir başkasının mutluluğuna hizmet etme avantajına dahi sahip olmadığında, kocasının mutluluğu için değil, sırf namus uğruna muhafaza edilen gereksiz bir saray süsü haline gelir. Siz erkekler çok zalimsiniz. Tatmin edemeyeceğiniz arzulara sahip olmamız sizleri büyülüyor. Bize sanki duyarsızmışız gibi muamele ediyorsunuz. Oysa gerçekten duyarsız olsak çok kızarsınız. Bunca zaman küçük düşürülen arzularımızın sizleri gördüğümüz anda azacağına inanıyorsunuz. Bir erkeğin kendini sevdirmesi zor iş. Meziyetinizle elde etmeyi ummadığınız şeyi bizim mizacımızdan elde etmek çok daha kolay. Allah'a ısmarladık sevgili Özbek'im, Allah'a ısmarladık. Sırf sana tapmak için yaşadığımı unutma. Ruhum seninle dopdolu. Yokluğun seni unutturmak şöyle dursun. Aşkımı daha şiddetli bir hale gelebilseydi şayet daha da şiddetlendirirdi. 8. Mektup. Özbek'ten İsfahan'daki dostu Rüstem'e. Mektubun şu an bulunduğum Erzurum'da elime geçti. Gidişimin ses getireceğinden hiç şüphe etmemiştim. Bu durum canımı hiç sıkmadı. Hangisine kulak vereyim isterdin? Düşmanlarımın ihtiyatına mı yoksa kendiminkine mi? Çok genç yaşımda sarayda boy göstermeye başladım. Fakat diyebilirim ki orada kalbim hiç yozlaşmadı. Hatta büyük bir emel besledim. Sarayda erdemli olmaya cüret ettim. Ahlaksızlıkla karşılaştığım an ondan uzaklaştım. Fakat daha sonra ahlaksızlığı ortaya çıkarmak için ona yaklaştım. Hakikati tahta taşıdım. Huzurda o zamana kadar duyulmamış bir dil kullandım. Dal kavukların keyfini kaçırdım. Aynı zamanda hem tapanları hem de putu şaşırttım. Fakat dürüstlüğümün bana düşman kazandırdığını, prensin ihsanına mazhar olmayıp bir de bakanların kıskançlığını üzerime çektiğimi, yozlaşmış bir sarayda artık sadece zayıf bir erdemle ayakta durduğumu görünce orayı terk etmeye karar verdim. Bilime çok düşkünmüşüm gibi yaptım. Böyle yaptıkça da hakikaten düşkünmüş gibi hissetmeye başladım. Artık hiçbir işe karışmadım, bir krevine çekildim. Fakat bu durumun dahi uygunsuz tarafları vardı. Daima düşmanlarımın kötülüğüne maruz kalıyordum. Üstelik bu kötülüklere karşı kendimi savunma yollarını da neredeyse kendi kendime yok etmiştim. Birkaç gizli görüş beni ciddi ciddi kendimi düşünmeye sevk etti ve ülkemi terk etmeye karar verdim. Saraydan çekilmem de bana ülkeyi terk etmek için inandırıcı bir gerekçe sundu. Krala gittim. Kendimi Batı bilimlerinde yetiştirme arzumu anlattım. Seyahatlerimden kendisinin de istifade edebileceğimi ima ettim. Kralın onayını aldım ve gittim. Düşmanlarımın elinden bir kurbanı kurtarmış oldum. İşte seyahatimin asıl sebebi bu Rüstem. Bırak İsfahan konuşsun. Sen beni sadece beni sevenler nezdinde savun. Düşmanlarımı habis yorumlarıyla baş başa bırak. Bana yapıp yapabilecekleri yegane kötülüğün bu olmasına ben fazlasıyla seviniyorum. Şu an hakkımda konuşuyorlar. Belki ileride tamamen unutulmuş olurum ve dostlarım da. Hayır Rüstem, kendimi böyle acı bir düşünceye kesinlikle kaptırmak istemiyorum. Dostlarım nezdinde daima değerli olacağım. Senin sadakatine güvendiğim gibi onların sadakatine de güveniyorum. 9. Mektup. Baş harem ağasından Erzurum'daki Ebi'ye. Eski efendini izliyorsun seyahatlerinde. Vilayet ve krallıkları dolaşıyorsun. Üzüntüler sana tesir edemiyor. Karşına her an yeni şeyler çıkıyor. Gördüğün her şey seni tekrar oluşturuyor. Böylece zaman sen hissetmeden geçip gidiyor. Benim içinse durum farklı. Korkunç bir zindana kapatılmışım. Hep aynı nesnelerle çevriliyim.
ve hep aynı üzüntüler içimi kemiriyor. 50 senenin ihtimam ve kaygılarının ağırlığı altında inim inim inliyorum. Bu uzun yaşamımda huzurlu bir gün, sakin bir an geçirdim diyemem. İlk efendim kadınlarını bana emanet etmeye yönelik acımasız planını yapıp 1000 çeşit tehdidin desteklediği baştan çıkarmalarla beni sonsuza dek kendimden ayrılmaya zorladığında, olabilecek en yorucu işlerde çalışmaktan bıkmış halde, tutkularımı huzura ve servete kurban etmeyi tasarlamıştım. Bahtsız başım, binbir dertle meşgul aklım bana kaybı değil, teselliyi gösteriyordu. Aşkı tatmin etmeye muktedir olmamakla aşkın saldırılarından kurtulmayı umuyordum. Heyhat! İçimde tutkunun kaynağı söndürülmeden tutkunun neticesi söndürüldü. Ve tutkulardan kurtulmak bir yana kendimi durmadan tutkularımı rahatsız eden nesnelerle çevrili buldum. Etrafımdaki her şeyin beni kaybettiğim şeyden dolayı pişmanlığa sürüklediği o saraya girdim. Her an heyecanlanıyordum. Binlerce doğal güzellik sırf beni umutsuzluğa gark etmek için önümde soyunup dökünüyor gibi geliyordu. Daha da beteri, gözümün önünde daima mesut bir adam vardı. Bu çalkantılı dönemde efendimin yatağına bir kadın götürüp o kadını soyduktan sonra daireme kalbimde öfke, ruhumda ise korkunç bir umutsuzlukla dönmediğim bir gün geçmemiştir. Sefil gençliğimi işte böyle geçirdim. Yegane sırdaşım yine kendimdi. Sıkıntılara, üzüntülere gark olmuştum. Ancak bunları bastırmam gerekiyordu. Sevecen gözlerle bakma eğiliminde olduğum o kadınlara ise sadece sert bakışlarla bakıyordum. Ruhumu okusalardı yanardım. Bu durumdan nasıl da istifade ederlerdi. Hatırlarım, bir kadını banyoya koyduğum bir gün o kadar kendimden geçtim ki kendimi tamamen kaybedip elimi götürmemem gereken bir yere götürmeye cüret ettim. İlk anda o günün hayatımdaki son gün olduğunu düşündüm. Oysa korkunç bir ölümden kurtulacak kadar şanslı çıkmıştım. Fakat zaafımın sırdaşı yaptığım o güzel dilini tutmasının bedelini çok pahalıya ödetti. Onun üzerindeki nüfuzumu bütünüyle kaybettim. O zamandan beri beni binlerce kez ölümle burun buruna getiren tavizler vermeye mecbur etmiştir. Nihayet gençlik ateşi söndü. Artık yaşlandım ve bu bakımdan artık sakinim. Artık kadınlara umursamazlıkla bakıyorum. Bütün o tahkirlerine, bana çektirdikleri bütün o işkenceleri onlara bir bir ödetiyorum. Onlara hükmetmek için doğduğumu hiç unutmuyorum. Ve bana öyle geliyor ki onlara hükmettiğim anlarda yeniden erkek oluyorum. Onlara soğukkanlılıkla baktığımdan, aklım bana onların bütün zayıflıklarını gösterdiğinden beri onlardan nefret ediyorum. Her ne kadar onları bir başkası adına gözetiyorsam da kendime itaat ettirme keyfi bana gizli bir sevinç veriyor. Onları her şeyden mahrum ettiğimde bana bunu sanki kendim için yapıyormuşum gibi geliyor ve bundan daima dolaylı bir tatmin duyuyorum. Saray bana küçük bir imparatorluk gibi geliyor ve böylece hırsım, elimde kalan bu yegane tutku birazcık tatmin oluyor. Her konunun dönüp dolaşıp bana geldiğini, her an gerekli olduğumu zevkle görüyorum. Bu mevkide katılaşmama yol açan bütün bu kadınların nefretini seve seve sineye çekiyorum. Onlar da nankör bir adama çatmış değiller. En masum zevklerinin karşısında beni buluyorlar. Onların karşısına daima aşılamaz bir engel gibi çıkıyorum. Planlar yapıyorlar. Ben bunlara aniden son veriyorum. Reddi kendime silah yapıyor, kuruntularla diken diken oluyorum. Dilimde sadece ödev, erdem, edep ve tevazu sözcükleri var. Durmadan kadın cinsinin zayıflığından, efendinin nüfuzundan bahsederek onları umutsuzluğa düşürüyorum. Ardından bu denli sert davranmaya mecbur olmaktan yakınıyor, onların menfaatine hizmet etmekten başka gerekçem olmadığını, onlara büyük bir bağlılık duyduğumu ima ediyorum. Buna karşılık başımda bitmek tükenmek bilmez sıkıntılar da yok değil. Bu kindar kadınlar her gün onlara verdiklerimin mislini elde etmeye çalışıyor. Korkunç talihsizliklere uğruyorlar. Egemenlik ile boyun eğiş aramızda gel git misali gidip geliyor.
En aşağılayıcı işleri hep bana yıkıyor. Eşi benzeri görülmedik bir aşağılama ifadesi takınıyor. Yaşıma başıma bakmadan beni en ıvır zıvır şeyler için gece 10 defa yataktan kaldırıyorlar. Beni durmadan emirlere, işe, kaprislere boğuyorlar. Sanki beni çalıştırmak için sıraya girmişler. Fanteziler arka arkaya geliyor. Çoğu zaman ihtimamımı ikiye katlamaktan zevk alıyorlar. Kulağıma uydurma sırlar fısıldatıyorlar. Biri geliyor, kah duvarların civarında genç bir adam görüldüğünü, kah bir gürültü duyulduğunu, kah bir mektup ulaştırmak gerektiğini söylüyor. Bütün bunlar beni şaşırtıyor ve onlar bu şaşkınlığımla alay ediyorlar. Kendi kendime böyle işkence ettiğimi görmekten zevk alıyorlar. Bir başka sefer beni kapılarının arkasına bağladılar. Gece gündüz beni oraya zincirlediler. Hastalık, zafiyet, korku taklidi yapmayı çok iyi biliyorlar. Beni istedikleri kıvama getirmek için mazeretleri hiç eksik olmuyor. Böyle zamanlarda körü körüne bir itaat, sınırsız bir hoşgörü gerek. Benim gibi bir adamın buna karşı çıkması duyulmamış bir şeydir. Onlara itaat etmeyi reddedecek olsam beni cezalandırma hakları doğar. Sevgili Ebi, böyle aşağılanmaktansa ölürüm daha iyi. Hepsi bu değil. Efendimin takdirinden bir an dahi emin değilim. Efendimin kalbinde beni bitirmek isteyen o kadar çok dişi düşmanım var ki, sözüme asla kulak asılmadığı dakikalara, hiçbir isteklerinin reddedilmediği dakikalara, benim daima kabahatli olduğum dakikalara sahipler. Efendimin yatağına öfkeli kadınlar götürüyorum. Orada benim için mi çalışıyorlar? Benim elim daha mı güçlü zannediyorsun? Onların gözyaşlarından, iç çekişlerinden, öpüşlerinden, hatta zevklerinden ödüm kopuyor. Onlar orada zaferlerinin mekanında, güzellikleri benim için tehlikeli hale geliyor. Verdikleri hizmetler benim gelmiş geçmiş bütün hizmetlerimi bir anda siliyor. Artık bana ait olmayan bir efendi karşısında hiçbir şey beni güvenceye alamıyor. Kaç kez takdir edilerek yatmış, gözden düşmüş olarak uyanmışımdır. Saray civarında öyle rezilce kırbaçlandığım gün ben ne yapmıştım ki? Bir kadını efendimin kollarına bırakıyorum. O ise efendinin ateşlendiğini gördüğü anda bir gözyaşı selidir döküyor, yakınıyor, şikayetlerini efendide yarattığı aşk ölçüsünde artacak şekilde ayarlıyor. Böyle tehlikeli bir anda kendimi nasıl savunabilirim ki? En beklemediğim anlarda başıma bir felaket geliyor. Aşikane bir müzakerenin, iç çekişlerin imzaladığı bir anlaşmanın kurbanı oluyorum. İşte içinde yaşamımı sürdürdüğüm acımasız durum bu sevgili Ebi. Oysa sen ne bahtiyarsın. Göstermen gereken ihtimam sadece Özbek'in şahsıyla sınırlı. Onun hoşuna gitmek, hayatının sonuna kadar onun takdirini muhafaza etmek senin için kolay. 10. Mektup. Mirza'dan Erzurum'daki dostu Özbek'e. Benim için Rika'nın yokluğunu telafi edebilecek yegane kişi sendin. Senin yokluğunda beni teselli edebilecek bir de Rika vardı. Seni çok özlüyoruz Özbek. Sen cemiyetimizin ruhuydun. Kalp ile aklın kurduğu ittifakları bozmak için şiddet gerek. Burada uzun uzun tartışıyoruz. Tartışmalarımızın konusu genelde ahlak. Dün insanların zevkler ve duyuların tatminiyle mi yoksa erdemin tatbikiyle mi mutlu oldukları konusunda tartıştık. Senin sık sık insanların erdemli olmak için doğduğunu, adaletin en az varoluş kadar insanlara özgü bir nitelik olduğunu söylediğini duymuşumdur. Rica ediyorum, bununla ne demek istediğini bana açıkla. Mollalarla konuştum. Kur'an'dan yaptıkları alıntılarla beni umutsuzluğa düşürdüler. Zira onlarla gerçek bir inanan olarak değil, bir insan, bir vatandaş, bir aile babası gibi konuştum. Alasmarladık. 11. Mektup. Özbek'ten İsfahan'daki Mirza'ya. Benim aklıma başvurmak için kendi aklından vazgeçiyorsun. Bana danışacak kadar ileri gidiyorsun. Benim seni bilgilendirebileceğime inanıyorsun. Sevgili Mirza, gönlümü hakkımda beslediğin iyi düşüncelerden daha da çok okşayan şey bana bu iyi düşünceleri sağlayan dostluğundur. Bana verdiğin vazifeyi yerine getirebilmek için aşırı soyut akıl yürütmelere başvurmayı gerekli görmüyorum.
Bazı hakikatler vardır ki sadece ikna etmek yetmez. Bunları hissettirmek de gerekir. Ahlakla ilgili hakikatler de öyledir. Anlatacağım küçük hikaye belki de seni mahir bir felsefeden daha fazla etkiler. Arabistan'da trogloditler adında tarihçilerin sözüne inanırsak insandan çok hayvana benzeyen eski trogloditlerin soyundan gelme küçük bir halk yaşarmış. Bunlar o kadar biçimsiz değilmiş, ayılar kadar kıllı da değilmiş, hırlamazlarmış, gözleri de varmış. Fakat o kadar kötü, o kadar yırtıcılarmış ki aralarında ne bir hakkaniyet ilkesi ne adalet varmış. Tabiatlarından kaynaklanan kötülüklerini düzeltmek isteyen yabancı menşeli bir kral onlara çok sert muamele ediyormuş. Fakat trogloditler tuzak kurup kralı öldürmüş. Kraliyet ailesinin tüm üyelerini katletmişler. Darbe başarılı olduktan sonra yeni bir hükümet seçmek üzere bir araya gelmişler. Fikir ayrılıklarından sonra yüksek görevliler seçmişler. Fakat bunlar seçildikten çok kısa bir süre sonra trogloditler dayanamayıp bunları da katletmiş. Bu yeni boyunduruktan da kurtulan trogloditler artık doğal vahşiliklerinden başka bir şeye bel bağlamamışlar. Bundan böyle hiç kimseye itaat etmeyecekleri, herkesin başkalarının menfaatlerine bakmadan sadece kendi menfaatini kollayacağı konusunda anlaşmışlar. Oy birliğiyle alınan bu karar herkesi son derece memnun etmiş. Şöyle diyorlarmış: "Hiç umurumda olmayan insanlar için ölümüne çalışacağım da ne olacak? Sadece kendimi düşüneceğim, mutlu yaşayacağım. Başkaları mutlu olmuş olmamış bana ne? Bütün ihtiyaçlarımı sağlayacağım. Yeter ki benim ihtiyacım görülsün. Diğer trogloditler sefil olmuş, beni hiç mi hiç ilgilendirmez." Toprakların ekilmesi gereken ay gelmiş. Herkes şöyle demiş: "Tarlamı sırf kendimi beslememe yetecek kadar buğday versin diye süreceğim. Bundan fazlası işime yaramaz. İşime yaramayacak şeyler için kendimi yoramam." Bu küçük krallığın toprakları birbiriyle eşdeğerde değilmiş. Kimisi kurak ve dağlık, daha aşağılarda bulunan diğer topraklar ise birçok dere tarafından sulanırmış. O sene kuraklık had safhada olmuş. Öyle ki yüksek yerlerdeki topraklar her şeyden mahrum kalırken sulanabilen topraklar çok verimliymiş. Böylece dağ insanlarının neredeyse tamamı hasadı onlarla paylaşmayı reddeden diğerlerinin gaddarlığı nedeniyle açlıktan kırılmış. Ertesi sene çok yağmurlu geçmiş. Yüksek yerler inanılmaz verimli hale gelmiş. Aşağılardaki topraklar sular altında kalmış. Halkın yarısı bir kez daha kıtlık nedeniyle feryat etmiş. Ancak bu sefil insanlar karşılarında yine kendileri kadar gaddar insanlar bulmuşlar. Krallığın önde gelen sakinlerinden birinin çok güzel bir karısı varmış. Komşusu bu kadına aşık olmuş ve kadını kaçırmış. Büyük çıngar çıkmış. Küfür kıyametten sonra taraflar Cumhuriyet zamanında belli bir itibar kazanmış bir troglodidin vereceği karara uyma konusunda anlaşmış. Ona gidip gerekçelerini sunmak istemişler. Kadın ha senin ha ötekinin olmuş, bana ne demiş bu adam? Sürmem gereken bir tarlam var, zamanımı sizin anlaşmazlıklarınızı gidererek kendi işlerimi ihmal ederken sizin işleriniz üzerinde çalışarak heba edecek değilim ya. Rica ederim beni rahat bırakın, itişip kakışmalarınızla beni rahatsız etmeyin." Bu sözle birlikte adam onları bırakıp kendi tarlasını sürmeye gitmiş. Kadını kaçıran diğerinden daha güçlüymüş. Kadını geri vermektense ölmeyi tercih edeceğine dair yemin etmiş. Komşusunun haksız hareketine, hakimin duyarsızlığına çok bozulan diğer adam umutsuzluk içerisinde evine dönüyormuş ki yol üzerinde çeşmeden dönen genç ve güzel bir kadınla karşılaşmış. Artık bir karısı yokmuş ve bu kadın da çok hoşuna gitmiş. Kadının hakemliğine başvurmak istediği fakat talihsizliğine duyarsız kalmış olan adamın karısı olduğunu öğrenince kadın daha da çok hoşuna gitmiş. Kadını kaçırıp evine götürmüş. Oldukça verimli bir tarlaya sahip bir adam varmış. Bu tarlayı büyük bir özenle sürermiş.
Komşularından ikisi aralarında ittifak kurup onu evinden kovmuş, tarlasını işgal etmişler. Tarlayı ellerinden almak isteyen herkese karşı kendilerini savunmak üzere aralarında bir anlaşma yapmışlar. Nitekim bu şekilde aylarca birbirlerine destek olmuşlar. Fakat içlerinden biri tek başına sahip olabileceği şeyleri paylaşmaktan sıkılmış. Diğerini öldürüp tarlanın yegane sahibi olmuş. Fakat egemenliği uzun sürmemiş. İki troglodyt ona saldırmış. Adam kendini savunacak kadar güçlü olmadığından katledilmiş. Neredeyse çırılçıplak bir troglodyt satılık yün görmüş. Fiyatını sormuş. Tüccar kendi kendine şöyle demiş: "Doğal şartlarda yünümden 2 ölçek buğday satın almaya yetecek kadar bir kazanç ummam gerekir. Fakat ben 8 ölçek buğday alabilmek için yünü 4 katına satacağım." Müşteri başa gelen çekilir deyip istenen parayı ödemek zorunda kalmış. "Çok memnun oldum," demiş tüccar. "Artık buğdayımı satın alabileceğim." "Ne diyorsunuz?" demiş yabancı. "Buğdaya mı ihtiyacınız var? Benim de satacak buğdayım var. Fakat fiyatı belki sizi şaşırtabilir. Zira sizin de bildiğiniz gibi buğday son derece pahalı ve neredeyse her yerde kıtlık hüküm sürüyor. Siz bana paramı geri verin, ben de size 1 ölçek buğday vereyim. Aksi takdirde isterseniz açlıktan geberip gidin, satmam." Bu sırada acımasız bir salgın ülkeyi kırıp geçiriyormuş. Komşu ülkeden maharetli bir hekim gelmiş. Tedavileri o kadar zamanında yapmış ki kendisine emanet edilen herkesi iyileştirmiş. Salgın durduğunda hekim ücretini talep etmek üzere tedavi ettiği insanların kapısına gitmiş. Fakat kimse ödemeyi kabul etmemiş. Hekim çok uzun süren bir yolculuğun yorgunluğu altında ezilerek ülkesine dönmüş. Fakat kısa süre sonra aynı salgının tekrar başladığını, bu nankör diyarı daha önce hiç olmadığı kadar kahrettiğini haber almış. Bu kez trogloditler hekimin ayağına gitmişlerse de onun ülkelerine gelmesini boşuna beklemişler. "Hadi oradan adaletsiz insanlar," demiş hekim onlara. "Ruhunuzda tedavisini talep ettiğiniz zehirden daha öldürücü bir zehir var. Bu dünya üzerinde yer işgal etmeye layık değilsiniz. Zira sizde insanlık yok. Hakkaniyet kurallarından bir habersiniz. Sizleri cezalandıran tanrıların öfkeli adaletine karşı çıkarsam onları gücendirmiş olurum." 12. Mektup. Özbek'ten İsfahan'daki aynı kişiye. Trogloditlerin kendi kötülükleri sonucu nasıl can verdiğini, kendi adaletsizliklerinin kurbanı olduğunu gördün sevgili Mirza. Halkın uğradığı felaketlerden onca aile arasında sadece 2 aile kurtulmuş. Ülkede diğerlerinden çok farklı 2 kişi yaşarmış. Bunlarda insanlık varmış. Hem kalplerinin doğruluğu hem de diğer insanlar yozlaştığı için birbirine tutunan bu 2 adam genel yıkımı görüyor ve bu duruma üzülüyorlarmış. Bu yeni bir tür birlik kurmanın gerekçesi olmuş. Ortak menfaati gözeterek çalışıyorlarmış. Bunlarda insanlık varmış. Hem kalplerinin doğruluğu hem de diğer insanlar yozlaştığı için birbirine tutunan bu 2 adam genel yıkımı görüyor ve bu duruma üzülüyorlarmış. Bu yeni bir tür birlik kurmanın gerekçesi olmuş. Ortak menfaati gözeterek çalışıyorlarmış. Aralarında tatlı, sevecen bir dostluğun neden olabileceği anlaşmazlıklardan başka anlaşmazlık yaşanmıyormuş. Ülkenin en uzak köşesinde onların varlığına layık olmayan yurttaşlarından ayrı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürüyorlarmış. Bu erdemli ellerin işlediği toprak sanki kendiliğinden ürün veriyormuş. Karılarını seviyor, karıları tarafından da candan seviliyorlarmış. Bütün dikkatlerini çocuklarını erdemli yetiştirmeye vermişler. Çocuklarına durmadan yurttaşlarının yaşadığı felaketleri gösteriyor. Bu son derece dokunaklı örneği gözler önüne seriyorlarmış. Onlara özellikle bireyin menfaatinin asla genel menfaatten ayrı olmadığını, genel menfaatten kopmak istemenin felakete koşmak olduğunu, erdemin bizlere pahalıya mal olacak bir şey olması gerekmediğini, erdeme asla yorucu bir iş olarak bakmamak gerektiğini, başkalarına adaletli davranmanın kendimize merhamet göstermek olduğunu hissettiriyorlarmış.
Kısa zamanda erdemli babaların tesellisine, kendilerine benzer çocuklara sahip olma tesellisine nail olmuşlar. Gözleri önünde yetişen bu yeni halkın sayısı mutlu evlilikler sayesinde artmış. Sayıları artmış fakat birlikleri hiç sarsılmamış. Erdem çoklukla zayıflamak şöyle dursun, tam tersine iyi örnekler arttıkça daha da güçlenmiş. Bu trogloditlerin mutluluğunu kelimelerle kim ifade edebilir ki? Böylesine adaletli bir halk tanrıların da sevgilisi olmuş. Halk tanrıların farkına vardığı an onlardan korkmayı da öğrenmiş. Din doğanın fazla haşinleştirdiği gelenekleri yumuşatmış. Tanrıların şerefine bayramlar yaratmışlar. Çiçeklerle süslenmiş genç kızlar ile genç erkekler bu bayramları danslarıyla, kır müziğinin akortlarıyla kutlarlarmış. Ayrıca neşe kadar sadeliğin de hüküm sürdüğü ziyafetler düzenlerlermiş. Saf doğa bu toplantılarda konuşur, burada aşık olunur. Bakireler burada yanakları kızararak şaşkın itiraflarda bulunur. Fakat bu itirafları kısa sürede babaların onayını kazanır. Sevecen anneler geleceğin tatlı, sadakat dolu evliliklerini yine burada öngörmekten zevk duyarlarmış. Tanrıların lütfuna ermek için tapınağa giderlermiş. Diledikleri zenginlik muazzam bir bolluk değilmiş. Bu tür dilekler mesut trogloditlere yakışmazmış. Bunları ancak yurttaşları için dilemeyi bilirlermiş. Sunak önünde ancak babaları için şifa, erkek kardeşleri için izdivaç, karılarından aşk, çocuklarından sevgi ve itaat dilemek için diz çökerlermiş. Genç kızlar sunağa yüreklerinin tatlı ağrısını fısıldar. Bir trogloditi mesut edebilmekten başka bir lütuf istemezlermiş. Akşamları sürüler çayırlardan döndüğünde, yorgun öküzler kanıları geri getirdiğinde, birlikte oturup sade bir akşam yemeği eşliğinde ilk trogloditlerin adaletsizliklerine ve felaketlerine, yeni halkla birlikte doğan erdeme ve bu halkın saadetine dair şarkılar söylerlermiş. Ardından tanrıların azametine, onlara dua eden insanlardan asla esirgemedikleri lütuflarına, onlardan korkmayanlara yönelik kaçınılmaz öfkelerine dair şarkılar söylerlermiş. Daha sonra kır hayatının zevklerine, masumiyetin taçlandırdığı saadet halini tasvir ederlermiş. Kısa süre sonra kaygı ve üzüntülerin asla bölemediği bir uykuya dalarlarmış. Doğa gereksinimleri kadar arzularını da karşılıyormuş. Bu mutlu ülkede açgözlülük nedir bilinmezmiş. Birbirlerine hediyeler verirlermiş. Hediyeyi veren kendini daima daha şanslı hissedermiş. Troglodit halkı kendini tek bir aile gibi görürmüş. Sürüler hemen hemen her zaman birbirine karışırmış. Genel olarak kaçındıkları bir cefa varsa o da sürüleri paylaşmakmış. 13. Mektup. Özbek'ten aynı kişiye. Sana trogloditlerin erdeminden ne kadar bahsetsem azdır. Bir troglodit bir gün şöyle diyormuş. Babam yarın tarlasını sürmek zorunda. Ben ondan 2 saat önce kalkarım. Babam tarlasına gittiği zaman tarlasını çoktan sürülmüş bulur. Bir diğeri kendi kendine şöyle diyormuş. Bana sanki kız kardeşim akrabalarımızdan olan genç bir trogloditten hoşlanıyor gibi geliyor. Babamla konuşayım da onu bu izdivacı gerçekleştirmeye ikna edeyim. Bir diğerine hırsızların sürüsünü kaçırdığı söyleniyormuş. Buna üzüldüm diyormuş bu kişi. Zira sürüde tanrılara sunmak istediğim bembeyaz bir düve vardı. Bir başkasının şöyle konuştuğu işitiliyormuş. Tapınağa gidip tanrılara teşekkür etmeliyim. Zira babamın çok sevdiği, benim de çok kıymet verdiğim erkek kardeşim sıhhatine kavuştu. Veyahut babamın tarlasına bitişik bir tarla var. Bu tarlayı sürenler daima güneşin yakıcı sıcağına maruz kalıyor. Oraya 2 ağaç dikmem gerek. Böylece zavallılar zaman zaman gölgesine sığınıp dinlenebilirler. Bir gün birçok troglodit bir araya toplanmışken yaşlı bir adam fena bir harekette bulunmuş olmasından şüphelendiği bir delikanlıdan bahsedip bu delikanlıyı kınamış. Biz onun böyle bir suç işlediğine inanmıyoruz demiş genç trogloditler. Fakat böyle bir suç işlemişse umarım ailesinin en sefili olarak ölür. Bir troglodide yabancıların evini yağmaladıkları, her şeyini alıp götürdükleri söylenmiş.
Şayet adaletsiz davranmamış olsalardı demiş bu troglotit, tanrılardan bunları benim kullandığımdan daha uzun süre kullanmalarını dilerdim. Troglotitlerin refahını kıskananlar da eksik olmamış. Komşu halklar bir araya gelerek uydurma bir bahaneyle troglotitlerin sürülerini kaçırmaya karar vermişler. Bu anlaşma haber alındığı anda troglotitler onlara elçiler yollamış. Elçiler onlara şöyle demiş: Troglotitler size ne yaptı? Karılarınızı mı kaçırdı? Hayvanlarınızı mı çaldı? Tarlalarınızı mı mahvetti? Hayır, bizler adiliz, tanrılardan korkarız. O halde bizden ne istiyorsunuz? Kendinize giyecek yapmak için yün mü istiyorsunuz? Sürülerimizin sütünü veya topraklarımızın meyvesini mi istiyorsunuz? Silahlarınızı bırakın, aramıza katılın. O zaman size bütün bunları veririz. Fakat en kutsal şey üzerine yemin ederiz ki topraklarımıza düşman olarak girerseniz sizi adaletsiz bir halk olarak görür, yabani hayvanlar gibi muamele ederiz. Bu sözler küçümsemeyle karşılanmış. Bu vahşi halklar silahlar kuşanıp troglotitlerin topraklarına girmiş. Bu toprakların sadece masumiyetle korunduğunu zannediyorlarmış. Oysa troglotitlerin savunması çok sağlanmış. Karılarını ve çocuklarını ortalarına almışlar. Düşmanların adaletsizliğine şaşırmışlarsa da sayılarının çokluğu onları şaşırtmamış. Yeni bir ateş yüreklerini ele geçirmiş. Biri babası için, diğeri karısı ve çocukları için, bir diğeri erkek kardeşleri için, öteki dostları için. Hepsi troglotit halkı için ölmek istiyormuş. Ölenin yerine ortak davanın yanı sıra belli bir ölümün intikamını da almak isteyen bir başkası geçiyormuş. Adaletsizlik ile erdem arasındaki savaş böyle cereyan etmiş. Salt ganimet peşinde koşan korkak halklar kaçmaktan utanmamışlar. Troglotitlerin erdemine boyun eğmişler. Fakat bundan etkilenmemişlerdi. 14. Mektup. Özbek'ten aynı kişiye. Halkın nüfusu her geçen gün arttığından troglotitler bir kral seçme zamanının geldiğini düşünmüşler. Tacı içlerinden en adil olanına vermek gerektiği konusunda anlaşmışlar ve hepsi yaş ve erdem bakımından saygın bir ihtiyar üzerinde karar kılmış. Oysa bu adam toplantıya katılmak istememiş. Kalbi kederle ezilmiş vaziyette evine çekilmiş. Kral olarak kendisini seçmiş olduklarını bildirmek üzere elçiler gönderdiklerinde, Tanrı troglotitlere bu kötülüğü ettiğimi göstermesin, aralarında benden daha adil bulunmadığına inandırmasın. Tacı bana veriyorsunuz. Bunu gerçekten istiyorsanız tacı kabul etmem gerekecek. Fakat doğarken özgür troglotitler görmüş biri olarak bugün onları köleleşmiş görmek kederden ölüp gitmeme sebep olur. Bunu bilin demiş ihtiyar. Bu sözler üzerine ihtiyarı bir gözyaşı selidir almış. Ne bedbaht bir gün diyormuş ihtiyar. Neden bu kadar uzun yaşadım ki? Ardından sert bir sesle şöyle haykırmış. Ey troglotitler, size ne olduğunu biliyorum. Erdeminiz size yük olmaya başladı. Şu an içinde bulunduğunuz durumda başınızda bir şef yokken kendinize rağmen erdemli olmak zorundasınız. Aksi takdirde hayatta kalamaz, atalarınızın felaketini yaşarsınız. Fakat bu boyunduruk size ağır gelmeye başladı. Bir prense kulluk etmeyi, onun örf ve adetlerinizden daha yumuşak kanunlarına itaat etmeyi tercih ediyorsunuz. İşte o zaman hırslarınızı tatmin edebileceğinizi, servetler elde edebileceğinizi, gevşek bir haz içerisinde bitkin düşebileceğinizi ve çok büyük suçlar işlemekten kaçındığınız müddetçe erdeme ihtiyacınız olmayacağını çok iyi biliyorsunuz. İhtiyar bir an durmuş, gözyaşları eskisinden daha da çok akıyormuş. Ben ne yapayım istiyorsunuz? Bir troglotide emir vermem mümkün olabilir mi? Sırf ona böyle emrettim diye mi erdemli bir harekette bulunsun istiyorsunuz? O ki bu hareketi ben olmadan da salt tabiatının doğal eğiliminden ötürü de yapardı. Ey troglotitler! Hayatımın sonuna geldim. Kanım damarlarımda donmuş. Kısa zaman sonra kutsal atalarınızı göreceğim. Neden onları kahredeyim? Sizleri erdem boyunduruğundan başka bir boyunduruk altında bıraktığımı onlara söylemek mecburiyetinde kalayım istiyorsunuz.
Baş harem ağasından Erzurum'daki siyahi harem ağası Jaron'a. Seni bu diyarlara getiren ve seni bütün tehlikelerden kurtaran Tanrı'ya şükürler olsun. Her ne kadar adına dostluk denen bağı hiç tanımamış, tamamen kendi içime kapanmış olsam da sen bana hala bir kalbim olduğunu hissettirmişsindir. Benim kurallarıma göre yaşamak zorunda olan bütün kölelerin karşısında taş kesilmişsem de senin çocukluktan çıkışını zevkle izlemişimdir. Efendimin gözlerini sana diktiği zaman geldi çattı. Keskin demir seni doğadan ayırdığında doğa henüz işini tamamlamamıştı. Sana acıyıp acımadığımı veya benim mevkime ulaştığını görmekten zevk alıp almadığımı söylemeyeceğim. Gözyaşlarını dindirdim, çığlıklarını susturdum. Senin ikinci kez doğduğunu, daima itaat etmeni gerektiren kulluk konumundan çıkıp emretmen gerektiren bir kulluk konumuna geçtiğini gördüm. Eğitimine özen gösterdim. Eğitimin ayrılmaz bir parçası olan sertlikten ötürü senin benim için ne kadar kıymetli olduğunu uzun süre bilemedim. Oysa benim için çok kıymetliydin. Seni bir babanın oğlunu sevdiği gibi seviyordum diyebilirim. Şayet baba ve oğul sıfatları bizim kaderimize uygun düşerse. İnançsız Hristiyanların oturduğu ülkelerden geçeceksin. Oralarda kirlenmemen mümkün değil. Onca düşmanı arasında peygamber seni nasıl koruyabilir ki? Dilerim ki efendim döndüğünde Mekke'ye hacca gider, ikiniz de meleklerin diyarında kendinizi arındırırsınız. 16. Mektup. Özbek'ten Kum'daki 3 mezarın bekçisi Molla Mehmet Ali'ye. Aziz Molla, niçin mezarlarda yaşarsın? Sen yıldızlarda ikamet etmeye layıksın. Şüphesiz güneşi gölgelemek korkusuyla saklanıyorsun. Güneş gibi lekelerin yok fakat tıpkı onun gibi kendini bulutların ardına gizliyorsun. İlmin okyanustan daha derin bir uçurum. Zekan Ali'nin 2 uçlu kılıcı Zülfikar'dan daha keskin. Semavi dokuzlar korusunda neler olup bittiğini sen bilirsin. Kur'an'ı aziz peygamberimizin göğsünde okursun. Bazı bölümleri anlaşılmaz bulduğunda ise bir melek peygamberin emriyle kanatlarını tez açar ve sana bu bölümlerin sırrını ifşa etmek üzere tahtından iner. Meleklerle senin aracılığınla yakın iletişim kurabilirim. Zira en nihayetinde 13. imam olan sen gökyüzüyle yeryüzünün bittiği yerin merkezi, esfeli safilin ile arş-ı âlâ arasındaki iletişim noktası değil misin? Kafir bir halkın içindeyim. Seninle arınmama, yüzümü ikamet ettiğin kutsal yerlere çevirmeme izin ver. Gün doğarken beyaz ağlar siyah ağlardan nasıl ayrılırsa sen de beni kötülerden öyle ayır. Bana tavsiyelerinle yardımcı ol. Ruhumu ıslah et. Onu peygamberlerin ruhuyla ihya et. Cennetin ilmiyle besle. Ruhumun yaralarını ayaklarının dibine sermeme izin ver. Kutsal mektuplarını birkaç ay kalacağım Erzurum'a yolla. 17. Mektup. Özbek'ten aynı kişiye. Sabırsızlığıma engel olamıyorum Aziz Molla. Yüce cevabını bekleyemeyeceğim. Bazı şüphelerim var, onları gidermeliyim. Aklımın doğru yoldan çıktığını hissediyorum. Onu doğru yola getir. Ey ışığın kaynağı, gel beni aydınlat. Sana sunacağım zorlukları aziz kaleminle yok et. Kendime merhamet etmemi sağla ve soracağım sorudan dolayı yüzümü kızart. Yasa koyucumuz niçin bizi domuz etinden ve murdar olarak nitelendirdiği diğer etlerden mahrum etmiştir? Bize niçin ölü bir vücuda dokunmayı yasaklamış, ruhumuzu arındırmak için durmadan vücudumuzu yıkamamızı emretmiştir? Bana öyle geliyor ki nesneler kendiliklerinden ne saf ne de murdardır. Onları saf veya murdar kılacak hiçbir özellik düşünemiyorum. Çamur bize pismiş gibi geliyor. Zira görme duyumuzu ve başka bir duyumuzu rahatsız ediyor. Fakat çamur tek başına altından, elmastan daha pis değildir. Bir cesede dokunmak suretiyle pisleneceğimiz fikri ise böyle bir şeyi yapmaya duyduğumuz doğal iğrenme hissinden kaynaklanıyor. Yıkanmayan insanların vücutları koku duyumuzu ya da görme duyumuzu rahatsız etmediği sürece bu vücutların murdar olduğunu düşünebilir miyiz? Aziz Molla, acaba nesnelerin safiyetinin veya murdarlığının yegane karar merci duyular mıdır? Bununla birlikte nesneler insanları aynı şekilde etkilemediğine, birinde hoş duygular uyandıran şey başkasında iğrenç duygular uyandırdığına göre
Herkes bu konuda kendi keyfine göre karar vermedikçe, saf nesneleri saf olmayandan kendilerine göre ayırmadıkça, duyuların bu konudaki şehadetinin kural olmadığı sonucuna varılabilir. Fakat bu da Aziz Molla, ilahi peygamberimizin yaptığı sınıflandırmaları, meleklerin elinden çıkma yasanın temel dayanaklarını alt üst etmez mi? 18. Mektup. Peygamberlerin hizmetkarı Mehmet Ali'den Özbek'e. Bizlere hep aziz peygamberimize binlerce kez sorulmuş soruları soruyorsunuz. Alimlerin tefsirlerini niçin okumazsınız? Niçin bilginin bu saf kaynağına inmezsiniz? İnseydiniz bütün şüpheleriniz giderilmiş olurdu. Dünyevi meselelere dalıp ulvi meselelere asla dikkatle bakmayanlar, molla olmaya ya da mollaları takip etmeye cesaret edemeden mollaları yüceltenler ne bedbaht insanlardır. Tanrı'nın sırlarına asla haiz olamamış kafirler, sizin ışığınız cehennemin karanlıklarına benzer. Akıl yürütmeleriniz kavurucu Şaban ayında öğle güneşinde ayaklarınızın havalandırdığı tozlar gibidir. En akıllınız, en sıradan imamın aklına ulaşamaz. Boş felsefeniz fırtına ve karanlığı haber veren şimşektir. Fırtınanın ortasında kalmışsınız ve rüzgarların keyfine göre dolanıyorsunuz. Sorduğunuz sorulara cevap vermek kolay. Bunun için bir gün Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından sınanan aziz peygamberimizin onlara nasıl cevap verdiğini anlatmam yeter. Yahudi Abdias Abşolom peygamberimize Tanrı'nın niçin domuz eti yenmesini yasakladığını sorar. Bu anlamsız bir emir değildir diye cevap verir peygamber. Domuz murdar bir hayvandır ve ben sizi bu konuda ikna edeceğim. Peygamber elinin üstüne çamurdan bir insan resmi yapar. Bunu yere atar ve şöyle haykırır. Ayağa kalk. Aniden bir adam ayağa kalkar ve şöyle der. Ben Nuh'un oğlu Yafes'im. Öldüğünde de saçların beyaz mıydı? Hayır diye cevap verir adam. Fakat sen beni uyandırdığında kıyamet günü geldi sandım ve o kadar büyük bir korku duydum ki saçlarım bir anda ağardı der. Ve şimdi der Tanrı'nın elçisi, bana Nuh'un gemisinin öyküsünü olduğu gibi anlat. Yafes itaat eder ve ilk aylarda tam olarak neler yaşandığını bütün ayrıntılarıyla anlatır. Ardından şöyle konuşur. Bütün hayvanların dışkısını geminin bir tarafına yığdık. Bu ise gemiye öyle bir yan yatırdı ki hepimizin, özellikle de avaz avaz feryat eden kadınlarımızın ödü koptu. Tanrı'ya danışan babamız Nuh, ondan fili getirip kafasını geminin yatan tarafına doğru çevirme emrini aldı. Bu büyük hayvan o kadar çok dışkı üretti ki bundan bir domuz doğdu. Özbek artık neden o zamandan beri bu hayvandan kaçındığımızı, bu hayvana murdar bir hayvan gözüyle baktığımızı anlıyor musunuz? Fakat domuz her gün bu dışkıları karıştırdığı için gemiye öyle bir pis koku yayılır ki domuzun kendisi dahi hapşırmadan edemez ve burnundan bir fare çıkar. Fare önüne çıkan her şeyi kemirir. Nuh için bu durum o kadar dayanılmaz bir hale gelir ki Tanrı'ya bir kez daha danışma vaktinin geldiğine inanır. Tanrı Nuh'a aslanın alnına büyük bir şaplak atmasını emreder. Aslan da hapşırır ve burnundan bir kedi çıkar. Peki sizce bu hayvanlar murdar mıdır? Ne dersiniz? O halde bazı nesnelerdeki gayri safiliğin ardında yatan sebebi fark etmemeniz, diğer birçok sebebi bilmemenizden, Tanrı, melekler ve insanlar arasında geçenlerden habersiz olmanızdan ileri geliyor. Ebediyetin tarihini bilmiyorsunuz. Göklerde yazılan kitapları hiç okumamışsınız. Size bu kitaplara dair anlatılanlar ilahi kütüphanenin ancak çok küçük bir parçasını oluşturur. Bizler gibi hala hayattayken bu kütüphaneye çok yaklaşmış olanlar dahi halen karanlıktadır. Allah'a ısmarladık. Muhammed sevgisi kalbinizden eksik olmasın. 19. Mektup. Özbek'ten İsfahan'daki dostu Rüstem'e. Tokat'ta sadece 8 gün kaldık. 35 gün süren bir yürüyüşten sonra İzmir'e geldik. Tokat'tan İzmir'e kadar ismini anmaya değecek tek bir şehir dahi yok. Osmanlı İmparatorluğu'nun ne kadar zayıf olduğunu hayretle gördüm. Bu hasta vücut, yumuşak, itidalli bir rejimle değil, imparatorluğu tüketen, durmadan zayıflatan şiddetli tedbirlerle ayakta duruyor. Mevkilerini ancak para gücüyle elde eden paşalar, vilayetlere iflas etmiş olarak giriyor. Buraları sanki fethedilmiş topraklar gibi soyup soğana çeviriyorlar.
Küstah bir milis bu paşaların kaprislerini yerine getiriyor. Meydanlar yıkılıyor, şehirler terk ediliyor, köyler sefil, toprakların ekiniyle ticaret tamamen bırakılmış. Bu sert yönetimde suçlar cezasız kalıyor. Toprakları işleyen Hristiyanlar ile vergileri toplayan Yahudiler türlü türlü şiddete maruz kalıyorlar. Toprakların mülkiyeti kimde belli değil. Bu nedenle bu topraktan değerlendirme arzusu da düşük. Yönetenlerin kaprisine karşı koruyacak ne tapu ne de mülkiyet hakkı var. Bu barbarlar sanatı o kadar boşlamış ki askeri sanatı dahi ihmal etmişler. Avrupa'daki milletler her gün kendilerini geliştirirken Osmanlılar eski cehaletlerinde sıkışıp kalmışlar. Avrupalıların yeni icatlarını ancak kendilerine karşı 1000 defa kullanıldıktan sonra benimsemeyi akıl ediyorlar. Deniz üzerinde hiçbir tecrübeleri yok, manevra kabiliyetleri yok. Söylenene göre bir kayalıktan gelen bir avuç Hristiyan Osmanlıları terletiyor, imparatorluklarını yıpratıyormuş. Ticaret yapmaktan aciz Osmanlılar daima çalışkan ve girişimci olan Avrupalıların imparatorluk topraklarında ticaret yapmalarına ancak binbir zahmetle izin veriyorlar. Kendilerini zengin etmelerine izin vererek onlara bir lütufta bulunduklarını sanıyorlar. Arşınladığım bu geniş topraklarda zengin ve güçlü bir şehir gözüyle bakılabilecek bir İzmir'i gördüm. İzmir'i bu hale getirenler de Avrupalılar. Diğer şehirlere benzememesinin nedeni Türkler değil. İşte böyle sevgili Rüstem, sana 200 yıl geçmeden herhangi bir fatihin zaferlerine tanıklık edecek bu imparatorluk hakkında tam bir fikir vermiş oldum. İzmir, Ramazan ayının 2. günü, 1711. 20. mektup. Özbek'ten İsfahan'daki sarayda yaşayan karısı Zerrin'e. Beni rencide ettiniz Zerrin. Orada olmadığım süre zarfında davranışlarınızı değiştirmemeniz ve bana işkence eden şiddetli kıskançlığı teskin etmemeniz halinde korkmanızı gerektirecek çarpıntılar hissediyorum kalbimde. Duyduğuma göre sizi beyaz harem ağası Nazir ile baş başa bulmuşlar. Nazir sadakatsizliğini ve kalleşliğini başıyla ödeyecek. Nasıl kendinizi böyle kaybedersiniz? Odanıza beyaz bir harem ağası kabul etmenize izin verilmediğini anlayamayacak kadar. Üstelik hizmetinize verilmiş siyahi harem ağalarınız dururken bana boş yere harem ağalarının erkek olmadığını, erdeminizi uzaktan erkeğe benzemelerinin sizde uyandırabileceği düşüncelerin üzerinde tuttuğunuzu söylemeniz ne size ne de bana kafi gelir. Size kafi gelmez. Zira saray kanunlarının size men ettiği bir şey yaptınız. Bana da kafi gelmez. Zira kendinizi göstererek namusumu lekeliyorsunuz. Kendinizi göstermek de ne demek? Belki de kendinizi sizi suçlarıyla, daha da beteri, iktidarsızlığının pişmanlıkları ve umutsuzluğuyla kirletebilecek bir kalleşin girişimlerini sunuyorsunuz. Bana daima sadık olduğunuzu söyleyeceksiniz belki de. Sanki sadık olmama şansınız varmış gibi. Sürdüğünüz bu hayatı dikkatle takip eden siyahi harem ağalarının uyanık gözlerini nasıl aldatabilirsiniz ki? Sizi hapseden kilit ve kapıları nasıl kırabilirsiniz ki? Özgür olmayan bir erdemle övünüyorsunuz. Belki de kirli arzularınız bu kadar övündüğünüz sadakatinizin değerini ve bedelini 1000 kere silip süpürmüştür. Şüphelenmekte haklı olduğum şeyleri yapmadığınızı, o kalleşin pis ellerini size sürmediğini, efendisine ait güzellikleri onun bakışlarına sunmayı reddettiğinizi, kıyafetlerinizle örtünerek onunla aranızda en azından bu zayıf engeli bıraktığınızı, onun mukaddes bir saygıyla çarpılarak gözlerini kaçırdığını, cesaretini kaybedip o an kendisine hazırladığı cezaları düşünerek titrediğini umuyorum. Bütün bunlar doğru olsa dahi yine de vazifenizi ihlal eden bir şey yapmış olacaksınız. Şayet vazifenizi aşırı eğilimlerinizi tatmin edemeden boş yere ihlal ettiyseniz bu eğilimleri tatmin etmek için kim bilir neler yapardınız. Sizin için çekilmez bir zindan, yoldaşlarınız içinse ahlaksızlığın saldırılarına karşı elverişli bir sığınak olan, kadın cinsinin zayıflığından kurtulup doğadan kaynaklanan bütün dezavantajlarına rağmen yenilmez hale geldiği bu kutsal mekandan çıkabilseydiniz daha neler yapardınız? Kendi halinize bırakılsanız elinizde kendinizi savunmak için böyle vahametle rencide ettiğiniz aşkınızdan, böyle münasebetsizce ihanet ettiğiniz vazifenizden başka bir şey olmasa ne yapardınız?
Yaşadığınız memleketin kutsal gelenekleridir sizi en aşağılık kölelerin saldırılarından koruyan. Size çektirdiklerim için bana minnettar olmalısınız. Zira yaşamayı ancak bu sayede hak ediyorsunuz. Baş harem ağasına tahammül edemiyorsunuz. Zira gözü daima üzerinizde ve size bilgece tavsiyelerde bulunuyor. O kadar çirkin ki diyorsunuz, ona acı çekmeden bakamıyorum diyorsunuz. Sanki bu tür mevkilere en güzel insanlar yerleştirilmiş gibi. Sizi asıl kahreden, sizi kirleten beyaz harem ağasının onun mevkisinde olmaması. İlk köleniz size ne yapmıştı ki? Size genç Zübeyde ile içli dışlı olmanın görgü kurallarına aykırı olduğunu söylemişti. İşte ona duyduğunuz nefretin nedeni bu. Ben katı bir hakim olmak durumundayım Zerrin. Ben sizin masumiyetinizi kanıtlamaya çalışan bir zevcim sadece. Yeni zevcem Roxana'ya duyduğum aşk, ondan çirkin olmayan size duymam gereken şefkatten hiçbir şey eksiltmedi. Aşkımı ikiniz arasında paylaştırıyorum ve Roxana, erdemi güzelliğe katmanın dışında bir avantaja da sahip değil. 21. Mektup. Özbek'ten Beyazbaş harem ağasına. Bu mektubu açarken titremelisiniz. Daha doğrusu Nazir'in kalleşliğine göz yumduğunuz vakit titremeniz gerekirdi. Hissiz ve bitkin yaşlılığınıza rağmen aşkımın ürkütücü nesnelerine suç işlemeksizin bakamayan siz, onları bütün gözlerden koruyan o korkunç mekanın kapısından adım atmanıza asla izin verilmemişken, davranışları size emanet edilen kişilerin sizin yapmaya cüret edemediğiniz şeyleri yapmasına göz yuman siz, onların başına ve sizin başınıza düşmek üzere olan yıldırımların farkında değil misiniz? Siz kim oluyorsunuz? Keyfime göre yok edebileceğim adi bir oyuncaksınız. İtaat etmeyi bildiğiniz sürece yaşarsınız. Bu dünyada sırf benim yasalarıma göre yaşamak veya ben emrettiğim an ölmek üzere varsınız. Ancak benim mutluluğum, benim aşkım, hatta benim kıskançlığım sizin bayağılığınıza ihtiyaç duyduğu sürece nefes alıyorsunuz. Ve nihayet payınıza düşen ancak kulluktur. Benim iradem dışında bir ruha, benim saadetim dışında bir ümide sahip olamazsınız. Kadınlarımdan bazılarının vazifelerinin sert kuralları altında sabırsızlıkla kıvrandığını, siyahi bir harem ağasının sürekli varlığının onları sıktığını, kendilerini kocalarına götürmek üzere tahsis edilen bu korkunç nesnelerden bıktıklarını biliyorum. Bütün bunları ben de biliyorum. Madem bu karmaşaya göz yumuyorsunuz, o zaman gösterdiğim itimadi suistimal eden herkesi titretecek bir biçimde cezalandırılacaksınız. Tanrı'nın bütün peygamberleri adına yemin ederim ki görevinizi ihmal ederseniz benim gözümde ayağımın altında dolaşan böceklerin hayatı kadar bile değeri kalmaz hayatınızın. 22. Mektup. Jaron'dan baş harem ağasına. Özbek'in aklına saraydan uzaklaştıkça mukaddes kadınları geliyor. İç çekiyor, gözyaşı döküyor, kederi büyüyor, şüpheleri artırıyor. Kadınlarının muhafızlarını arttırmak istiyor. Kendisine eşlik eden bütün zencilerle birlikte beni de geri gönderecek. Artık kendi adına bir şeyden korkmuyor. Kendi hayatından 1000 kez daha kıymetli olan şeyler için korkuyor. Yani senin yasalarına göre yaşayacak, senin uğraşlarını paylaşacağım. Ey yüce Tanrım, tek bir adamı mutlu etmek için ne kadar çok şey gerekiyor. Doğa sanki kadınları bağımlı konumuna yerleştirmiş, sonra da onları bu konumdan kurtarmış gibi. İki cins arasında karışıklık çıkmış, zira hakları birbirine denkmiş. Bizler yeni bir uyum planına dahil olduk. Kadınlar ile kendimiz arasına kini, erkekler ile kadınlar arasına aşkı koyduk. Kaşlarım çatılacak, etrafa karanlık bakışlar fırlatacağım. Neşe dudaklarımı terk edecek. Dıştan sakin görüneceğim, oysa ruhum kaygılar içinde olacak. Ruhumun çektiği üzüntüleri dışa vurmak için yaşlılık kırışıklıklarını beklemem gerekmeyecek. Batı topraklarında efendimin peşinden gitmeyi çok isterdim. Fakat iradem onun malı. Kadınlarına göz kulak olayım istiyor. O halde ben de onlara sadakatle göz kulak olacağım. Kibirli olmalarına mahal verilmeyince muhteşemleşen, aşağılamanın mahvetmekten daha zor olduğu kadın cinsine nasıl davranmam gerektiğini biliyorum. Emrine amadeyim. 23. Mektup. Özbek'ten dostu İbrahim'e. Denizde 40 günlük bir seyirden sonra Livorno'ya vardık. Livorno, yeni bir şehir.
Burası bataklıklarla dolu bir kasabayı İtalya'nın en refah şehri haline getiren Toskana düklerinin dehasının bir kanıtı. Kadınlar burada çok serbest, jaluzi adı verilen bazı pencerelerden erkeklere bakabiliyor. İhtiyar kadınların refakatinde her gün dışarı çıkabiliyor, tek bir peçe takıyorlar. Enişteleri, amcaları, yeğenleri onlara bakabiliyor, kocaları ise bundan neredeyse hiç alınmıyorlar. Göze ilk etapta çarpan şeyleri, örneğin heykellerin, kıyafetlerin, belli başlı geleneklerin farklılığını kastetmiyorum. En ıvır zıvır şeylere varıncaya kadar hissettiğim fakat ifade edemediğim eşsiz bir şey var. Yarın Marsilya'ya gidiyoruz. Burada çok kalmayacağız. Rika ile planımız hiç mola vermeden Avrupa İmparatorluğu'nun kalbi Paris'e gitmek. Gezginler daima bütün yabancılar için bir çeşit ortak vatan olan büyük şehirlerin peşinde koşar. Allah'a ısmarladık. Seni daima seveceğimden hiç şüphen olmasın. 24. mektup. Rika'dan İzmir'deki İbrahim'e. Bir aydır Paris'teyiz ve sürekli hareket halindeydik. Bir yere yerleşmeden, yönlendirildiğimiz insanları bulmadan, topluca aynı anda eksik olan bütün zaruri şeyleri tedarik etmeden önce bir sürü iş yapmak gerekiyor. Paris, İsfahan kadar büyük. Burada evler o kadar yüksek ki sanırsın ki buralarda sadece müneccimler oturuyor. Her binası üst üste 6-7 ev barındıran, havaya inşa edilmiş bir şehrin son derece kalabalık olduğunu, herkes sokağa indiğinde bunun şehirde nasıl bir keşmekeş yarattığını tahmin edersin. Belki inanmazsın ama bir aydır buradayım. Sokakta yürüyen birini henüz görmedim. Dünyada vücutlarından Fransızlar kadar istifade eden başka bir halk yoktur. Koşuyorlar, uçuyorlar. Asya'nın hantal arabaları, bizim develerin düzenli adımları onları bayıltırdı. Bu koşuşturmaya hiç alışık olmayan, yürüyüşümü değiştirmeksizin genellikle yaya giden biri olarak ben de bazen bir Hristiyan gibi çileden çıkıyorum. Zira tepeden tırnağa üstüme çamur sıçratılması hadi neyse ama düzenli aralıklarla yediğim dirsek darbelerini affedemiyorum. Arkamdan gelen ve beni geçen bir adam yarı yoldan dönmeme neden oluyor. Diğer taraftan karşıma çıkan bir diğeri beni bir anda birincinin yakaladığı yerde bırakıyor. Daha 100 adım bile atmadan 10 fersahtan fazla yol gitmişim gibi bitap düşüyorum. Sana Avrupa örf ve adetlerinden bütün ayrıntılarıyla bahsedebilecek durumda olduğumu sanma. Bu konuda henüz çok az fikir sahibiyim. Şaşkınlığımı henüz atlatamadım. Fransa kralı Avrupa'nın en güçlü prensi. Komşusu İspanya kralı gibi altın madenleri yok ama ondan daha fazla zenginliğe sahip. Zira zenginliğinin kaynağı uyruklarının kendini beğenmişliği ki altın madenlerinin aksine tükenmez bir kaynak bu. Kral onur ünvanları satarak yarattığı kaynak dışında başka bir mali kaynak olmadan büyük savaşlara giriyor ve bunları destekliyor ve insan kibrinin bir mucizesi olarak askerlerinin maaşları ödeniyor, savaş meydanları ve gemileri donatılıyor. Zaten bu kral aynı zamanda büyük bir sihirbaz. Uyruklarının akıllarına da hükmediyor. Onların kendi istediği gibi düşünmelerini sağlıyor. Diyelim ki hazinesinde sadece 1 milyon ekü var ve ona 2 milyon gerekiyor. Uyruklarını bir ekünün 2 ekü değerinde olduğuna ikna etmesi yetiyor. Onlar da inanıyor. Diyelim ki zor bir savaşı desteklemesi gerekiyor ve hiç parası yok. Uyruklarının kafasına bir kağıt parçasının para olduğu fikrini sokması yetiyor. Onlar da hemen ikna oluyorlar. Onlara dokunduğunda her türlü hastalıklarını iyileştirdiğine bile inandırmış uyruklarını. Kralın akıllar üzerinde kurduğu egemenlik bu kadar büyük. Söz konusu prens hakkında söylediklerim seni şaşırtmamalı. Ondan daha da büyük bir başka sihirbaz var ki geri kalan herkesin aklına hakim. Buna ek olarak kralınkine de hakim. Bu sihirbazın adı Papa. Kah kralı üçün aslında bir olduğuna, kah yenen ekmeğin ekmek olmadığına, kah içilen şarabın şarap olmadığına ve buna benzer bin bir çeşit şeye inandırıyor. Papa kral hiç nefes alamasın, inanma alışkanlığını kaybetmesin diye kralı sınamak için zaman zaman ona dinle ilgili yazılar veriyor. 2 yıl önce krala anayasa adını verdiği uzun bir yazı gönderip kralı ve tebaasını büyük cezalarla tehdit ederek bu yazıda bulunan her şeye inanmaya zorlamak istedi. Emre derhal boyun eğen ve uyruklarına örnek olan kral nezdinde başarılı oldu. Fakat içlerinden bazıları baş kaldırıp yazıda yer alanların hiçbirine inanmak istemediklerini söylediler. Sarayı, krallığı ve bütün aileleri bölen bu isyanın itici gücü kadınlar oldu.
Söz konusu anayasa kadınları bütün Hristiyanların gökten indiğini söylediği bir kitabı okumaktan men ediyor. Bu kitap kelimenin tam anlamıyla onların Kur'an'ı. Cinslerine yapılan bu hakarete isyan eden kadınlar anayasadaki her şeye karşı çıkıyorlar. Bu noktada herhangi bir ayrıcalık talep etmeyen erkekleri de kendi taraflarına çekmişler. Oysa bu müftünün yanlış düşünmediğini, hatta Yüce Ali adına bizim kutsal yasalarımızın prensiplerini de öğrenmiş olması gerektiğini itiraf etmek gerekir. Zira kadınlar bizden daha aşağı bir yaratılışta olduğuna göre, peygamberlerimiz de kadınların cennete gitmeyeceğini söylediğine göre, sırf cennete giden yolu göstermek için yazılmış bir kitabı okumaları niçin gereksin ki? Kral hakkında mucize sayılacak şeyler anlatıldığını duydum. Senin de bunlara inanmakta tereddüt edeceğinden şüphem yok. Söylenene göre kral kendisine karşı ittifak kuran komşularıyla savaşırken kendi krallığı içinde de sayısız görünmez düşmanı varmış. Kralın bunları 30 seneyi aşkın süredir aradığı fakat itimat ettiği bazı dervişlerin yorulmak bilmeyen çabalarına rağmen bir tanesini dahi bulamadığı söyleniyor. Bunlar kralla birlikte yaşıyorlar. Sarayında, başkentinde, askerleri arasında, mahkemelerindeler. Buna rağmen deniyor ki kral bunları bulamadan ölüp gitmenin üzüntüsünü yaşayacak. Bunların genel olarak var oldukları fakat tek başlarına hiçbir şey ifade etmedikleri söyleniyor. Uzuvları olmayan bir vücut gibi. Tanrı krala, dehaları ve bahtları ondan daha üstün, görünmez düşmanlar yolladığına göre, şüphesiz mağlup ettiği düşmanlarına karşı yeterince ılımlı davranmadığı için kralı cezalandırmak istiyor. Sana yazmaya devam edip sana İranlıların karakterine ve dehasına çok uzak olan birçok şey konusunda bilgi vereceğim. İkimiz de yeryüzündeyiz. Fakat benim yaşadığım ülkenin insanları ile senin bulunduğun ülkenin insanları birbirinden çok farklı. 25. Mektup. Özbek'ten İzmir'deki İbrahim'e. Elime yeğenin Rezi'nin bir mektubu geçti. İtalya'yı görmek üzere İzmir'i terk edeceğini, yolculuğunun yegane amacının kendisini yetiştirmek ve böylece sana daha da layık hale gelmek olduğunu haber veriyor. Bir gün yaşlılık çağının tesellisi olacak böyle bir yeğene sahip olduğun için seni kutluyorum. Rika sana uzun bir mektup yazdı. Bana şu an bulunduğumuz ülkeden sana uzun uzun bahsettiğini söyledi. Aklının cevvalliği her şeyi anında kavramasını sağlıyor. Daha yavaş düşünen bana gelince sana bu konuda bir şeyler söyleyecek durumda değilim. En tatlı sohbetlerimizin konusu sensin. Bizi İzmir'de nasıl güzel ağırladığını, dostluğunun bizlere her gün sunduğu hizmetlerden ne kadar konuşsak azdır. Cömert İbrahim, Tanrı'dan dilerim ki her yerde bizim kadar müteşekkir, bizim kadar sadık dostlar bulursun. Seni en kısa zamanda tekrar görmek ve birlikte iki dost arasında tatlı tatlı akıp giden o mesut günlere yeniden kavuşmak umuduyla. Allah'a ısmarladık. 26. Mektup. Özbek'ten İsfahan'daki sarayda yaşayan Roxana'ya. Ne edebin ne erdemin tanındığı bu zehirli iklimde değil de tatlı İran topraklarında yaşadığınız için ne kadar şanslısınız Roxana, ne kadar talihlisiniz. Sarayımda masumiyet çağındaymış gibi bütün insanların saldırılarından uzak yaşıyorsunuz. Yanlış yapamamanın saadeti içindesiniz. Hiçbir erkek sizi şehvetli bakışlarıyla kirletmedi. Kayınpederiniz dahi verilen ziyafetlerin özgür ortamı içinde sizin o güzel dudaklarınızı görmedi. Dudaklarınızı örtmek için kutsal bir peçe takmayı hiç ihmal etmediniz. Mesut Roxana, kırlara gittiğiniz vakit yanınızda daima harem ağaları oldu. Onlar bakışlarınızdan kaçmayan ne kadar küstah varsa öldürmek için önünüzden gittiler. Ben dahi ki Tanrı ben mesut olayım diye sizi bana bahşetti, büyük bir sebatla savunduğunuz bu hazinenin efendisi olabilmek için ne kadar zahmet çekmişimdir. Evliliğimizin ilk günlerinde sizi görememek benim için ne büyük bir üzüntü olmuştu. Sizi gördüğümde ise nasıl bir sabırsızlık duymuştum. Oysa siz sabırsızlığımı tatmin etmemiş, aksine telaşa düşmüş bir edebin inatçı karşı koyuşlarıyla sabırsızlığımı kışkırtmıştınız. Beni durmadan bakışlarından saklandığınız tüm o erkeklerle karıştırmıştınız. Bana ihanet edip sizi benden kaçıran köleleriniz arasında sizi gözden kaybettiğim o günü hatırlar mısınız? Gözyaşlarınızın zayıflığını fark edip aşkımın ateşini söndürmek için annenizin nüfuzunu kullandığınız bir başka günü hatırlar mısınız? Başvurabileceğiniz bütün çareler tükendiğinde cesaretinizle bulduğunuz o diğer çareyi hatırlıyor musunuz?
Hançeri elinize alıp sizi çok seven zevcinizi tehdit etmiş, kendisinden daha çok değer verdiğiniz bir şeyi feda etmenizi talep etmeye devam ederse onu öldüreceğinizi söylemiştiniz. 2 ay aşk ile erdem arasındaki mücadeleyle geçti. İffetli endişelerinizi fazla ileriye götürdünüz. Yenildikten sonra dahi teslim olmadınız. Ölmekte olan bekaretinizi sonuna dek müdafaa ettiniz. Bana sizi seven bir koca gibi değil, sizi kirleten bir düşman gibi baktınız. Bana yüzünüz kızarmadan bakmaya cesaret edebilmeniz için 3 ay geçmesi gerekti. Şaşkın haliniz beni ele geçirdiğimden daha fazlasını ele geçirmiş olmakla itham eder gibiydi. Benimki huzurlu bir mülkiyet de olmamıştı. Güzelliklerinizden kaçırabildiğiniz ne varsa benden kaçırdınız. En ufak lütuflara bile eremeden en büyük lütuflara erme fikriyle sarhoş olmuştum. Eğer şu an bulunduğum ülkede yetiştirilmiş olsaydınız o kadar allak bullak olmazdınız. Kadınlar burada her türlü ağırbaşlılığı kaybetmiş. Erkeklerin önüne sanki mahvolmayı arzular gibi yüzleri açık çıkıyor, bakışlarıyla erkekleri arıyor. Camilerde, mesire yerlerinde, hatta kendi evlerinde erkeklerle görüşüyorlar. Harem ağalarının hizmetinden yararlanma adetinden bir haberler. Bu kadınlarda sizler arasında hüküm süren o asil sadelik, o tatlı edep yerine alışılması imkansız haşin bir arsızlık görülüyor. Evet Roxana, burada olsaydınız cinsinizin alçaldığı bu korkunç kepazelik karşısında kendinizi hakarete uğramış hissederdiniz. Bu iğrenç yerlerden kaçar, masumiyete döndüğünüz, kendinizden emin olduğunuz hiçbir tehlikenin sizi titretemediği, nihayet bana borçlu olduğunuz aşkı kaybetme korkusu olmadan beni sevebildiğiniz o tatlı inzivayı düşünüp iç çekerdiniz. Teninizin parlaklığını en güzel renklerle arttırdığınızda, bütün vücudunuza en kıymetli kokuları sürdüğünüzde, en güzel kıyafetlerinizi giydiğinizde, dansınızın güzelliği, sesinizin tatlılığıyla yoldaşlarınızı geride bırakmaya çalışırdınız. Yoldaşlarınızı geride bırakmaya çalıştığınızda onlarla güzellik, tatlılık ve neşe konusunda zarif bir şekilde mücadele ettiğinizde niyetinizin benim hoşuma gitmekten başka bir şey olduğunu hayal dahi edemem. Yüzünüzün belli belirsiz kızardığını, gözlerinizin gözlerimi aradığını, tatlı gönül okşayıcı sözlerle kalbime girdiğinizi gördüğümde aşkınızdan şüphe edemem Roxana. Fakat Avrupalı kadınlar hakkında ne düşünebilirim? Tenlerini renklendirme şekilleri, taktıkları takılar, bedenlerine gösterdikleri ihtimam, onları devamlı meşgul eden hoşa gitme arzusu, erdemlerine sürülen lekeler, tüm bunlar kocalarına hakarettir. Avrupalı kadınların işi oraya, böyle bir davranış tarzından beklenecek yere, sefaati insanı tepeden tırnağa titreten o dehşetengiz aşırılığa, evlilik yeminini tam anlamıyla ifade etmeye vardırdıklarını düşünmüyorum. Çok az sayıda kadın suçu bu aşamaya vardıracak kadar başıboş. Hepsinin kalbinde oraya kazınmış, doğuştan gelen, eğitimin zayıflattığı fakat yok edemediği bir ahlak anlayışı var. Dış dünyadaki edebin talep ettiği vazifelerini ihmal edebilirler ama iş son adımı atmaya geldiğinde doğanın kendisi baş kaldırıyor. O halde biz sizleri böyle sıkı hapsedip o kadar çok harem ağasıyla koruyup aşırıya kaçtıkları vakit arzularınıza öyle müdahale ediyorsak bunun sebebi nihai bir sadakatsizlik korkusu değil. Sebebi şunu bilmemiz, safiyetin fazlası olmaz ve en ufak bir leke onu bozabilir. Size acıyorum Roxana. Onca zaman sınanan namusunuz sizi asla terk etmeyecek ve sizin salt erdemle boyun eğdirdiğiniz arzuları tek başına bastırabilecek bir kocaya layıktır. 27. Mektup. Özbek'ten İsfahan'daki Nesire. Şu an Paris'teyiz. Güneş şehrinin o muhteşem rakibinde. İzmir'den ayrılırken dostum İbrahim'i sana bir kutu ulaştırmakla görevlendirdim. Bu kutuda senin için birkaç hediye var. Bu mektup da sana aynı yolla ulaştırılacak. İbrahim'den 5 veya 6 fersah uzakta olsam da sanki o İsfahan'da bense kumdaymışım gibi kolaylıkla ona kendimden haberler verebiliyor, ondan haber alabiliyorum. Mektuplarımı Marsilya'ya yolluyorum. Oradan İzmir'e düzenli olarak gemiler kalkıyor. İzmir'de İbrahim İran'a gidecek mektupları her gün İsfahan'a giden Ermeni kervanlarına veriyor. Rika'nın sıhhati gayet yerinde. Güçlü bünyesi, gençliği ve doğal neşesi onu her türlü sıkıntıdan koruyor. Bana gelince ben pek iyi değilim. Vücudum ile ruhumun takati kalmadı. Kendimi her geçen gün daha da kederli hale gelen düşüncelere kaptırıyorum.
Sağlığım zayıfladıkça vatanımı daha çok özlüyorum. Şu an bulunduğum ülke gözümde daha da yabancılaşıyor. Fakat sevgili Nesir, sana yalvarırım, kadınlarım durumumu bilmesin. Beni seviyorlarsa gözyaşı dökmesinler isterim. Beni sevmiyorlarsa cüretlerini arttırmak istemem. Harem ağalarım benim tehlikede olduğumu zannedip bazı şeyleri korkakça hoş görmelerinin cezasız kalabileceğini ümit etseler, kadın cinsinin kayalara kadar ulaşan, cansız nesneleri canlandıran gönül okşayıcı seslerine sağır kalmaktan kısa zamanda vazgeçerlerdi. Allah'a ısmarladık Nesir, sana duyduğum itimadı dile getirmekten memnunum. 28. Mektup Rika'dan. Dün oldukça acayip bir şey gördüm. Gerçi bu şey Paris'te her gün oluyor. Bütün halk yemekten sonra bir araya geliyor ve komedya adı verilen bir çeşit sahne oyunu oynanıyor. Hareketin büyük bölümü tiyatro denen bir peyke üzerinde cereyan ediyor. Her iki tarafta loca adı verilen küçük köşelerde erkek ve kadınların sessiz sahneler oynadıkları görülüyor. Aşağı yukarı bizde de oynanan sahneler gibi. Kederle aşık bir kadın çektiği özlemi dile getiriyor. Bir başkası canlı bakışları, tutkulu tavırlarıyla aşığını gözleriyle yiyip bitiriyor. Aşığı da kadına aynı şekilde bakıyor. Bütün tutkular yüzlere yansıyor. Sessiz olunca ifadesi daha da canlı oluyor. Aktörlerin sahnede vücutlarının yalnızca yarısı görünüyor. Alçak gönüllülük adına kollarını saklamak için genellikle manşon takıyorlar. Aşağıda ayakta duranlar tiyatroda yukarıda yer alanlarla alay ediyor. Bunlar da aşağıdakilere gülüyorlar. Ancak en çok zahmet çekenler yorgunluğa dayanabilsinler diye küçük yaşta işe alınan gençler. Her yerde olmak zorundalar. Sadece kendilerinin bildiği yerlerden geçiyor. Kattan kata hayret ettirici bir beceriklilikle atlıyorlar. Yukarıda, aşağıda, bütün localardalar. Tabiri caizse dalıyorlar. Gözden kaybolup tekrar ortaya çıkıyorlar. Çoğu zaman sahneyi terk edip bir başka sahnede oynamaya gidiyorlar. Hatta koltuk değneklerine bakılacak olursa mucize sayılması gerekecek bir şekilde herkes gibi yürüyüp gidiyorlar. Son olarak özel bir komedi türünün oynandığı salonlara gidiliyor. Reveranslarla başlayıp kucaklaşmalarla sürüyor. Burada en ufak bir tanışıklık, insana tanışık olduğu kişiyi bu tanışıklıkla boğma hakkı veriyormuş, öyle diyorlar. Sanki mekan sevecenlik esinliyor. Nitekim burada hüküm süren prenseslerin hiç de zalim olmadığı söyleniyor. Gündüz oldukça vahşi oldukları 2 veya 3 saati saymazsak günün geri kalanında uysal oldukları, bunun onları kolayca terk eden bir sarhoşluk hali olduğu söylenebilir. Sana tüm bu anlattıklarım adına opera denen başka bir yerde de aşağı yukarı aynı şekilde cereyan ediyor. Tek farkla birinde konuşuluyorken diğerinde şarkı söyleniyor. Dostlarımdan biri beni geçen gün baş aktrislerden birinin soyunduğu locaya götürdü. O kadar kaynaştık ki ertesi gün ondan şu mektubu aldım. Beyefendi, ben dünyanın en bedbaht kızıyım. Daima operanın en erdemli aktrisiydim. Bundan 7 veya 8 ay önce beni gördüğünüz locada Diana rahibesi kostümümü giyerken genç bir rahip geldi. Beyaz elbise ve peçeme saygısızlık ederek masumiyetimi benden çaldı. Onun için yaptığım fedakarlığı boşuna abarttım. Gülmeye başlayıp beni fazla dinsiz bulduğunu iddia etti. Bununla birlikte o kadar şiştim ki artık sahneye çıkmaya cesaret edemiyorum. Zira namus konusunda akıl almaz bir duyarlılığa sahibimdir. Daima söylediğim gibi iyi bir soydan gelen genç bir kıza erdemini kaybettirmek, alçak gönüllülüğünü kaybettirmekten daha kolaydır. Böyle bir duyarlılıkla tahmin edersiniz ki söz konusu rahip bana evlenme vaat etmemiş olsaydı asla muradına eremezdi. Bu denli meşru bir gerekçe alelade formalitelere atlamama ve ulaşmam gereken en son noktadan başlamama neden oldu. Fakat sadakatsizliği namusumu lekelediğine göre bundan böyle operada yaşamak istemiyorum. Hani laf aramızda operada da bana geçinebilecek doğru dürüst bir ücret vermiyorlardı. Zira yaşlanmaya başlayıp güzelliğimi kaybettikçe hep aynı olan gelirim de her geçen gün azalıyor. Mahiyetinizde yer alan bir adamdan duyduğuma göre ülkenizde iyi bir dansçı sonsuz ilgi görürmüş. İsfahan'da olsam anında zengin olurmuşum. Beni himayenize alıp beraberinizde ülkenize götürürseniz erdem ve davranışlarıyla sizden gördüğü iyiliklere layık olmaktan geri kalmayacak genç bir kıza iyilik etme onuruna erişirsiniz. En derin saygılarımla. 29. Mektup Rika'dan İzmir'deki İbrahim'e.
Papa, Hristiyanların lideri, alışkanlıkla göklere çıkarılan eski bir put. Eskiden prensler bile ondan korkarlarmış. Zira nasıl bizim muhteşem sultanlarımız İrimetta ve Gürcistan krallarını kolayca tahtlarından ediyorsa, Papa da onları öyle kolayca tahtından edermiş. Fakat artık kimse ondan korkmuyor. Papa, adı Aziz Petrus olan ilk Hristiyanlardan birinin varisi olduğunu iddia ediyor. Şüphesiz bu muazzam bir veraset. Zira Papa geniş hazinelere sahip ve egemenliği altında büyük bir ülke var. Papa'ya bağlı kanun adamları olan piskoposların yine Papa'nın altında birbirinden çok farklı iki ayrı görevi var. Piskoposlar bir araya geldiklerinde Papa gibi dinle ilgili yazılar yazıyorlar. Ayrı ayrı olduklarında ise kanunların icrasında muafiyetler tanımak dışında bir işlevleri yok. Zira bildiğin gibi Hristiyanlık dini yerine getirmesi son derece güç, sayısız uygulamayla dolu. Kişinin görevlerini yerine getirmesindense kişiyi bu görevlerden muaf tutacak piskoposlara sahip olmak daha kolay addedildiğinden kamu yararı adına bu ikinci seçenek benimsenmiş. Böylece oruç tutmak istemiyorsan, evlilik formalitelerini yerine getirmek istemiyorsan, yeminini bozmak istiyorsan, kanunun koyduğu yasaklara rağmen evlenmek istiyorsan, hatta bazen yeminini geri almak istiyorsan, piskoposa veya papaya gidiyorsun. Bunlar da seni anında muaf tutuyorlar. Piskoposlar kendi akıllarına göre dini yazılar hazırlamıyorlar. Aralarında çok sayıda alim var, büyük bir kısmı da derviş. Bu kişiler din hakkında yeni binlerce meseleyi tartışıyorlar. Bu alimlerin uzun süre tartışmalarına izin veriliyor. Çekişmeler nihayet bir karar son noktayı koyana dek devam ediyor. Yine de Hristiyan krallıklarında hiçbir krallıkta olmadığı kadar iç savaş yaşanmış olduğu konusunda seni temin edebilirim. Bir takım yeni önermeler ortaya koyanlar önce sapkın olarak nitelendiriliyor. Bütün sapkınlıkların bir adı var. Bu ad söz konusu sapkınlığı benimseyenler için bir toplanma işareti görevi görüyor. Fakat istemeyen sapkın olmaz. Anlaşmazlığın taraflarını ikiye ayırıyor. Sapkınlıkla suçlayanlara ayırıcı bir özellik isnat ediyorlar. Oluyor, bitiyor. Ayrıcı özellik ne olursa olsun, ister anlaşılır, ister anlaşılmaz olsun, adamı sütten çıkmış ak kaşık haline getiriyor ve bu kişi Ortodoks olduğunu kanıtlayabiliyor. Burada sana anlattıklarım sadece Fransa ve Almanya için geçerli. Zira duyduğuma göre İspanya'da ve Portekiz'de hiç şakası olmayan bazı dervişler varmış. Bunlar adamı saman misali yaktırıyorlarmış. Bu insanların eline düştüğünde elindeki küçük tahta tesbihle durmadan Tanrı'ya dua eden, üzerinde uçları iki kurdeleye bağlı iki bez parçası taşıyan ve bir ara Galicia adında bir vilayete gidip gelmiş kişi talihli sayılıyormuş. Bunlar olmadan zavallı insan çok zor duruma düşüyormuş. Doğru yolda olduğuna dinsizler gibi yemin ettiğinde niteliklere onay göremeyebiliyor ve adam Ortodoks diye yakılabiliyormuş. Ayrıca özelliklerini göstermek konusunda akıllı davranmasında fayda olurmuş. Zira onlar adama kulak vermeyi akıl edene kadar adam kül oluyormuş. Diğer hakimler sanığı başta masum addediyorlar. Bunlarsa sanığı daima suçlu addediyorlar. Şüpheye düştüklerinde sert bir karar vermeyi kural kabul ediyorlar. Görünüşe bakılırsa bunun nedeni insanların kötü olduğuna inanmalarıymış. Öte yandan insanlar hakkında o kadar iyi kanaate sahipler ki onların asla yalan söylemeyeceklerini düşünüyorlar. Zira en azılı düşmanların, sefih kadınların, aşağılık işlerle uğraşanların şahitliğine başvuruyorlar. Verdikleri hükümlerde kükürtlü gömleği giyenlere küçük bir komplimanda bulunup onları bu kadar kötü giyinmiş görmekten dolayı üzüntü duyduklarını, kendilerinin sevecen insanlar olduklarını, kandan tiksindiklerini ve onları mahkum etmiş olmanın umutsuzluğu içinde bulunduklarını söylüyorlar. Fakat kendi kendilerini teselli etmek için de bu bahtsızların bütün mallarına el koyuyorlar. Ne mutlu peygamberlerin çocuklarının yaşadığı topraklara, böyle acı manzaralar oralara yabancı. Meleklerin getirdiği mukaddes dinimiz kendini yine kendi hakikatiyle savunur. Ayakta kalmak için bu tür şiddet eylemlerine ihtiyacı yoktur. 30. Mektup. Rica'dan İzmir'deki aynı kişiye. Parislilerin aşırıya kaçan bir merakı var. Buraya geldiğim vakit bana sanki gökten inmişim gibi bakıyorlardı. Yaşlısı erkeği, kadını çocuğu herkes beni görmek istiyordu.
Dışarı çıktığım zaman herkes pencerelere üşüşüyor. Tyler'ı sarayına gittiğimde anında etrafımda bir çember oluştuğunu görüyordum. Kadınlar dahi etrafımda rengarenk bir gökkuşağı oluşturuyordu. Tiyatroya gittiğimde derhal yüzlerce cep dürbününün bana çevrildiğini görüyordum. Kısacası hiç kimseye bana bakıldığı kadar çok bakılmamıştır. Kimi zaman odalarından neredeyse hiç çıkmamış insanların kendi aralarında itiraf etmek gerekir ki sahiden de İranlı havası var dediğini duyup gülümsüyordum. Aman ne şaşılacak şey. Her tarafta portrelerimi görüyordum. Bütün dükkanlarda, her şöminenin üstünde kendimi görüyordum. Beni yeterince görememekten o kadar çok endişe ediliyordu. Bu kadar şan şerefe dayanmak güç, bu kadar tuhaf, nadide bir adam olduğumu düşünmezdim. Her ne kadar kendi hakkımda iyi bir kanaate sahip olsam da tanınmadığım büyük bir şehrin huzurunu kaçıracağımı asla aklıma getiremezdim. Bu durum beni bakalım dış görünüşümde yine hayran olunacak bir şeyler kalacak mı bir göreyim diyerek İranlı kıyafetlerimi bırakıp Avrupalı kıyafetleri giymeye itti. Bu deneme bana gerçek değerimi gösterdi. Bütün yabancı süslerden arınınca kıymetimin tam olarak belirlendiğini gördüm. Bir anda halkın bütün dikkat ve takdirini kaybettirdiği için terzimden yakınmalıyım. Zira bir anda korkunç bir hiçlik konumuna indim. Bir topluluk içinde bakışları bir kere dahi üzerime çekmeden, ağzımı açma fırsatı verilmeden 1 saat kaldığım oluyordu. Fakat biri tesadüf eseri topluluğa İranlı olduğumu söylediğinde etrafımda derhal bir uğultu başlıyordu. Ah, ah, beyefendi İranlı mı? Ne kadar olağanüstü bir şey. Nasıl İranlı olunur ki? 31. mektup. Rezi'den Paris'teki Özbek'e. Sevgili Özbek, şu an Venedik'teyim. Dünyadaki bütün şehirleri görmüş ol. Yine de Venedik'e geldiğinde şaşırırsın. Bir şehrin, kule ve camilerin sulardan yükseldiğini görmek ve sadece balıkların olması gereken bir yerde sayısız insanın yaşadığını görmek insanları daima şaşırtacaktır. Ancak bu kafir şehirde dünyanın tartışmasız en değerli şeyi, yani kaynak suyu eksik. Muntazaman abdest almaya imkan yok. Bu durum aziz peygamberimizi tiksindiriyor, göklerden salt öfkeyle bakmasına neden oluyordur. Bu durum olmasa sevgili Özbek, aklımın her gün geliştiği böyle bir şehirde yaşamaktan mutluluk duyardım. Ticaret sırlarını, prenslerin menfaatlerini, hükümet şekillerini öğreniyorum. Avrupa'ya özgü batıl inançları dahi ihmal etmiyorum. Tıp, fizik, gökbilim üzerinde çalışıyorum. Sanat dallarını inceliyorum. Kısacası doğduğum ülkede gözlerimi örten bulutlardan burada sıyrılıyorum. 32. mektup. Rika'dan. Geçen gün 300 kadar kişinin oldukça sefil şartlarda barındırıldıkları bir evi görmeye gittim. Ziyaretim kısa sürdü. Zira ne kilise ne binalar görülmeye değerdi. Bu evde yaşayanlar oldukça neşeliydi. Çoğu kağıt oyunu veya bilmediğim başka oyunlar oynuyordu. Ben çıkarken bu adamlardan biri de çıkıyordu. Benim Paris'in en uzak mahallesi olan Marasis'in yolunu sorduğumu duyunca ben de oraya gidiyorum dedi. Sizi götüreyim, beni takip edin dedi. Beni kusursuz bir şekilde yönlendirdi. Her türlü dertten ve at arabalarından ustaca kurtardı. Varmak üzereydik ki beni bir meraktır aldı. Sevgili dostum, sizin kim olduğunuzu öğrenemeyecek miyim dedim. Cevap verdi. Beyefendi, ben körüm dedi. Nasıl olur, siz kör müsünüz dedim. O zaman neden sizinle kağıt oynayan o dürüst adamdan bizi götürmesini rica etmediniz dedim. O da kör. Bana rastladığınız o evde 400 yıldır 300 kör yaşar. Fakat şimdi sizden ayrılmalıyım. Sorduğunuz sokak burası. Ben kalabalığa karışacağım. Şu kiliseye gireceğim. Sizi temin ederim ki kilisedeki insanları onların beni rahatsız ettiğinden daha çok rahatsız edeceğim, dedi. 33. mektup. Özbek'ten Venedik'teki Rezi'ye. Paris'te şarap vergiler yüzünden o kadar pahalı ki burada da şarap içmekten men eden ilahi Kur'an'ın hükümleri uygulanıyor sanırsın. Söz konusu içkinin uğursuz etkilerini düşününce bu içkiye doğanın insanlara sunduğu en ürkütücü hediye gözüyle bakmaktan kendimi alamıyorum. Şayet hükümdarlarımızın hayatını ve namını zayıflatmış bir şey varsa o da ölçüsüzlükleri olmuştur. Adaletsizliklerinin ve zalimliklerinin en zehirli kaynağı budur. İnsanları utandırmak pahasına da olsa şunu söyleyeceğim. Kanunlar prenslerimize şarap içmeyi yasaklıyor.
Onlar ise şarabı öyle bir aşırılıkla tüketiyorlar ki neredeyse insanlıktan çıkıyorlar. Bunun tam tersine Hristiyan prenslerin şarap içmesi serbest. Oysa şarap içmek onların günah işlemesine yol açmıyor. İnsan ruhu tam bir çelişkiler yumağı. İşret meclisinde dini hükümlere şiddetle karşı çıkılıyor. Bizi daha adil hale getirmek için çıkarılmış kanunlar çoğu kez bizleri daha da suçlu hale getirmeye yarıyor. Fakat insanın aklını kaybetmesine neden olan bu içkinin tüketilmesini tasvip etmesem de, aklı şenlendiren içecekleri de aynı şekilde mahkum ediyor değilim. En tehlikeli hastalıklara karşı olduğu kadar kedere karşı da özenle devalar arama Doğululara has bir bilgelik. Bir Avrupalı'nın başına herhangi bir dert geldiğinde tek çaresi Seneca adında bir filozofun eserlerini okumak. Onlardan daha mantıklı, üstüne üstlük onlardan daha iyi fizikçiler olan Asyalılar, insanı şenlendiren, acılarının hatırasını güzelleştiren içecekler içerler. Kötülüğün gerekliliğinden, çarelerin yararsızlığından, yazgının kaçınılmazlığından, ilahi düzenden ve insanlık durumunun acılığından çıkarılan teselliler kadar acınacak bir şey olamaz. Bir kederi zaten sefil doğmuşuz fikriyle avutmaya çalışmak o insanla alay etmektir. Aklı düşüncelerinden ayırmak, insana mantıklı bir varlık gibi değil, duyarlı bir varlık gibi muamele etmek çok daha iyidir. Vücudun yanı sıra ruh da durmadan bunun altında ezilir. Kanın akışı çok yavaşsa, düşünceler yeterince arı değilse, bunlar yeterli miktarda mevcut değilse, bitkin ve kederli bir hale geliriz. Fakat vücudumuzun bu durumunu değiştirebilecek içeceklerden birini içersek, ruhumuz kendisini şenlendirebilecek etkileri tekrar kabul eder hale gelir. Tabiri caizse bedenin hareketini ve canlılığını geri kazanmasından gizli bir zevk duyar. 34. Mektup Özbek'ten İzmir'deki İbrahim'e. İranlı kadınlar Fransız kadınlarından daha güzel, fakat Fransız kadınları daha sevimli. İranlı kadınlara aşık olmamak, Fransız kadınlarından hoşlanmamak çok güç. İranlı kadınlar daha tatlı, daha alçak gönüllü. Fransız kadınları daha neşeli, daha şen şakrak. İran'da namusu koruyan kadınların düzenli hayatı. İranlı kadınlar kumar oynamaz, sabahlamaz, hiç şarap içmez, neredeyse havayla hiç temas etmezler. Sarayın sefadan çok sağlık için inşa edildiğini itiraf etmek gerekir. Saray hayatı insana hiç sıkıntı vermeyen derli toplu bir hayattır. Orada her şey itaat ve ödev duygusuyla doludur. Sarayda zevkler, neşe dahi ciddidir. Bunlar tadılacaksa neredeyse birer nüfuz ve bağımlılık nişanesi olarak tadılır. İran'da erkekler dahi Fransız erkeklerinin sahip olduğu türden bir neşeye sahip değildir. Burada her durum ve şartta rastlanılan açık fikirlilik ve neşe onlarda hiç görülmez. Türkiye'de monarşi kurulduğundan bu yana babadan oğula kimsenin yüzünün gülmediği aileler mevcut orada. Asyalıların bu ciddiyeti az ilişki kurmalarından kaynaklanıyor. Ancak törenler mecbur edince görüşüyorlar. Kalbin tatlı bir meyli olan, buradaki hayatı sevecen kılan dostluktan neredeyse bir haberler. Hepsi kendi evine çekilir. Burada ise daima kendilerini bekleyen bir topluluk mevcuttur. Öyle ki her aile diğerlerinden tabiri caizse tecrit edilmiş halde yaşar. Bir gün buralı biriyle bu konu hakkında sohbet ediyordum. Bana şöyle dedi: "Adetleriniz içinde beni en çok dehşete düşüren, kalpleri ve ruhlarıyla bulundukları konumun adiliğini hissettiren kölelerle birlikte yaşamak mecburiyetinde olmanız. Bu korkak insanlar doğanın bahşettiği erdem duygularınızı zayıflatıp size musallat oldukları çocukluk çağından itibaren bu duyguları yok ediyorlar. Ön yargılarınızdan kurtulun biraz. Şerefi başkasının kadınlarını korumaktan ibaret olan, insanlar arasında olabilecek en aşağılık görevi yerine getirdiği için böbürlenen, gıpta, kıskançlık ve umutsuzluktan ötürü sadık olduğundan, sahip olduğu bu yegane erdemi nedeniyle dahi hor görülen, kendisini insan müsveddesi olarak gören her iki cinsten de intikam alabilmek için yanıp tutuşan, zayıfı ezebildiği ölçüde güçlüden zulüm görmeye razı olan, konumu bütün şanını kusurdan, çirkinlikten ve biçimsizlikten aldığı için sırf saygıya layık olmadığından saygı duyulan ve nihayet bağlandığı kapıya
o kapıyı tutan zıvana ve kilitlerden daha sıkı tutunup efendisinin kıskançlığının teşvikiyle bütün alçaklığını gösterdiği bu aşağılık görevde geçirdiği 50 seneyle övünen bir sefilin verdiği eğitimden ne beklenebilir? 35. Mektup. Özbek'ten kuzeni Yüce Tebriz Manastırı Dervişi Cemşid'e. Muhteşem derviş, Hristiyanlar hakkında ne düşünüyorsun? Hristiyanları gözlemliyorum. Tüm insanların en güzeli olan Ali'yi tanıyıp tanımadıklarını anlamak için onlara sorular sordum ve Ali'nin adını hiç duymadıklarını gördüm. Bu Hristiyanlar Tanrı'nın mucizelerine inanmayı reddettikleri için kılıçtan geçirdiği o kafirlere hiç benzemiyorlar. Daha çok ilahi ışık Yüce Peygamberimizin yüzünü aydınlatmadan önce putperestliğin karanlığında yaşayan o bedbahtlara benziyorlar. Kaldı ki dinleri yakından incelenecek olursa bizim dogmalarımızın tohumlarına burada da rastlanmakta. Bu sayede onları da genel din değişimine hazırlamayı istemiş gibi duran Tanrı'nın sırlarına çoğu zaman hayran kalmışımdır. Hristiyan alimleri tarafından kaleme alınan Çok Eşliliğin Zaferi başlıklı bir kitaptan bahsedildiğini duydum. Bu kitapta çok eşliliğin Hristiyanlara emredildiği kanıtlanıyormuş. Hristiyanların vaftizi bizim abdestin bir yansıması. Hristiyanlar diğer bütün abdestlere bedel olduğuna inandıkları bu ilk abdestin etkinliği konusunda yanılıyorlar sadece. Rahipleri ve keşişleri bizim gibi günde 7 kere dua ediyorlar. Bedenlerin dirilişi sayesinde 1000 çeşit zevki tadacakları bir cennete girmeyi umuyorlar. Bizim gibi tarihi belli oruçları, Tanrı'nın merhametini kazanmak umuduyla nefislerini köreltme ritüelleri var. İyi meleklere tapıyor, kötülerden korkuyorlar. Tanrı'nın hizmetkarları aracılığıyla gösterdiği mucizeler konusunda kutsal bir saflık taşıyorlar. Bizim gibi meziyetlerinin yetersizliğini, Tanrı nezdinde bir aracıya ihtiyaçları olduğunu kabul ediyorlar. Ne yaparsan yap, hakikat daima bir şekilde kurtuluyor, etrafını saran karanlıkları delip geçiyor. Bir gün gelecek, Tanrı dünya üzerinde sadece gerçek inananları görecek. Her şeyi eritip bitiren zaman yanılgıları da yok edecek. Bütün insanlar aynı sancak altında birleşmiş olduklarını görüp şaşıracaklar. Kanuna varana dek her şey tükenecek. İlahi örnekler yeryüzünden kaldırılıp göksel arşivlere taşınacaklar. 36. Mektup. Özbek'ten Venedik'teki Reziye. Paris'te çok kahve tüketiliyor. Kahve dağıtan çok sayıda halka açık mekan var. Bu mekanlardan bazılarında hikayeler anlatılıyor, diğerlerinde satranç oynanıyor. Bir mekan var ki orada kahve içenlere zeka katacak şekilde hazırlanıyor. En azından bu mekandan çıkan kişiler arasında buraya girdiğinden beri 4 kat daha zeki hale gelmiş kişiler olduğuna inanmayan yok. Ancak bu zeki insanlarda beni en çok dehşete düşüren şey kendilerini vatanları için yararlı hale getirmeyip yeteneklerini çocukça şeylere harcamaları. Mesela Paris'e geldiğim zaman bunları akla gelebilecek en değersiz tartışmayla ateşlenmiş buldum. Konu 2000 yıldır vatanı ve ölüm tarihi bilinmeyen eski bir Yunan şairinin şöhretiydi. Her iki taraf da şairin mükemmelliğini kabul ediyordu. Mesele sadece söz konusu şaire ne kadar kıymet verilmesi gerektiğiydi. Her biri bir liyakat ölçüsü vermek istiyordu. Fakat bu şöhret dağıtıcıları arasında bazıları vardı ki diğerlerinden daha ağır basıyordu. İşte tartışma buydu. Çok da ateşli bir tartışmaydı. Zira her iki taraf da birbirlerine o kadar ağır, yürekten gelen küfürler ediyor, birbirleriyle o kadar acı acı alay ediyorlardı ki tartışmanın konusundan ziyade tartışma tarzına hayran kaldım. Şayet biri, diyordum kendi kendime, Yunanlı şairi savunanlardan birinin önüne çıkıp da herhangi dürüst bir vatandaşın şerefine saldırma gafletine düşse belini doğrultamazdı. Ölülerin şanı konusunda gösterilen bu ince azmin yaşayanların şanını savunmak için de coşacağını sanıyorum. Ne olursa olsun diye devam ettim kendi kendime. Tanrı beni mezarında geçirdiği 2000 yıllık sürenin bu denli amansız bir nefretten kurtaramadığı şairi eleştirenlerin düşmanlığından korusun. Şimdi de havayı yumrukluyorlar. Peki öfkeleri gerçek bir düşmanın varlığıyla kamçılandığında ne olacak? Sana sözünü ettiğim kişiler halk diliyle tartışıyorlar. Bunları tartışanların hırsı ve inadını daha da artırıyormuş gibi duran, barbar bir dil kullanan başka tip tartışmacılardan ayırmak gerekir.
Bazı mahallelerde bu tip insanların karanlık, kesif bir ağız dalaşına girdikleri görülüyor. Bunlar üstünlük nişaneleriyle besleniyor, anlaşılmaz önermeler, yalan yanlış sonuçlarla yaşıyorlar. Açlıktan öldürecek bu mesleğin getirisi saymakla bitmez. Ülkesinden kovulan bütün bir halkın Fransa'ya yerleşmek için denizleri aştığına şahit olunmuş. Bunlar hayatın zorunluluklarını karşılayabilmek için beraberlerinde salt insanlara korku salan tartışma yeteneklerini getirmişler. Allah'a ısmarladık. 37. Mektup. Özbek'ten İzmir'deki İbrahim'e. Fransa kralı çok yaşlı. Bizim tarihimizde bu kadar uzun süre hüküm sürmüş bir kral yoktur. Kralın kendisine itaat ettirme konusunda çok yetenekli olduğu söyleniyor. Ailesini, sarayını ve devletini hep aynı dehayla yönetiyor. Sık sık dünyadaki bütün hükümetler arasında en çok Türklerinkinin veya bizim Yüce Sultanımızınkinin hoşuna gideceğini söylermiş. Doğu siyasetine o kadar çok hürmet edermiş. Kralın karakterini inceledim ve benim için çözülmesi imkansız çelişkilere rastladım. Mesela henüz 18 yaşında bir bakanı varken metresi 80 yaşında. Dinini sevmekle birlikte dini sertlikle tatbik etmek gerektiğini söyleyenlere dayanamıyor. Her ne kadar şehrin gürültüsünden kaçıp az iletişim kursa da sabah akşam tek derdi kendinden bahsettirmek. Ganimet ve zaferleri sevmekle birlikte ordularının başında iyi bir general görmekten, düşman ordularının başında iyi bir general görmekten korktuğu kadar korkuyor. Sanırım aynı anda bir prensin umut edebileceğinden daha fazla zenginliğe gark olup da bir bireyin kaldıramayacağı bir fakirlik altında ezilen bir o vardır. Kendisine hizmet edenleri taltif etmekten hoşlanıyor. Fakat dal kavuklarının muntazamlığının, daha doğrusu aylaklığının karşılığını yüzbaşılarının zahmetli muharebeleri kadar cömertçe veriyor. Soyunmasına yardım eden veya masaya oturduğunda kendisine havlu veren adamı çoğu zaman onun için şehirler fetheden veya savaşlar kazanan başka bir adama tercih ediyor. Hükümdarın lütuf dağıtımında kılı kırk yarması gerektiğine inanmıyor. İyiliklere gark ettiği adamın liyakatli biri olup olmadığına bakmadan kendi seçiminin o kişiyi liyakatli hale getireceğini düşünüyor. Nitekim 2 fersah kaçan bir adama küçük bir emekli maaşı bağladığı, 4 fersah kaçana ise iyi bir idari makam bağışladığı görülmüş. Kralın özellikle sarayları muhteşem. Sarayının bahçelerinde büyük bir şehirde yaşayan insanlardan daha fazla heykel var. Muhafız alayı önünde bütün krallıkların devrildiği prensin muhafız alayı kadar güçlü. Orduları bir o kadar geniş, kaynakları bir o kadar muazzam, gelirleri bir o kadar sonsuz. 38. Mektup. Rika'dan İzmir'deki İbrahim'e. Kadınların elinden özgürlüklerini almak mı yoksa onları özgür bırakmak mı daha avantajlı olur sorusu insanlar arasında tartışılan mühim bir mesele. Bana aleyhte ve lehte birçok neden var gibi geliyor. Avrupalılar sevilen insanı mutsuz etmenin cömertlik olmadığını söyleseler de bizim Asyalılar buna erkeklerin doğanın kadınlar karşısında kendilerine bahşettiği üstünlükten vazgeçmesinin alçalmak olacağı şeklinde cevap veriyorlar. Avrupalılara çok sayıda kadını hapsetmenin sıkıntılı bir iş olduğu söylense, onlar itaat eden 10 kadının itaat etmeyen tek bir kadından daha az sıkıntı vereceğini söylerler. Asyalılara gelince, onlar da Avrupalılara sadık olmayan kadınla mutlu olamayacakları şeklinde itiraz edecek olsalar, Avrupalılar o kadar övündükleri sadakatin arzular tatmin edildikten sonra daima hissedilen o iğrenme duygusuna engel olamadığını, kadınlarımıza biraz fazla sahip olduğumuzu, bu kadar sakin bir mülkiyetin erkekte ne arzu ne endişe bıraktığını, biraz işvenin işin tuzu biberi olup bozulmayı engellediğini söylerler. Belki benden daha bilge bir adam bile karar vermekte zorlanırdı. Zira şayet Asyalılar endişelerini gidermek için özel çareler aramakta çok iyi ediyorlarsa, Avrupalılar da bu tür endişelere hiç düşmemekte çok iyi ediyorlar. Sonuçta koca olarak mutsuz mu olduk, aşık sıfatıyla daima bir teselli yolu buluruz diyor Avrupalılar. Bir erkeğin karısının sadakatsizliğinden haklı olarak şikayet edebilmesi için yeryüzünde sadece 3 kişi kalmış olması gerekir. Yeryüzünde 4 kişi oldukça erkekler daima yollarını bulur.
Bir diğer soru da doğa kanununun kadını erkeğe tabi hale getirip getirmediği. Geçen gün son derece kibar bir filozof bana, "Hayır, doğa asla böyle bir kanun koymamıştır. Kadınlar üzerindeki egemenliğimiz gerçek bir zorbalıktır. Kadınlar üzerlerinde egemenlik kurmamızı sırf bizden daha yumuşak tabiatlı, bu itibarla daha insancıl ve mantıklı oldukları için izin veriyorlar. Bizler mantıklı olsak bu niteliklerin kadınları bizden daha üstün hale getirdiğini görebiliriz. Ama öyle olmuyor ve biz mantıklı olmadığımız için üstünlüklerini yitiriyorlar. Öte yandan bizim kadınlar üzerinde salt zorbaca bir egemenlik kurduğumuz doğruysa, onların da bizler üzerinde doğal bir egemenliğe, hiçbir şeyin karşı koyamadığı güzelliğin egemenliğine sahip oldukları bir gerçektir. Bizim egemenliğimiz her ülkede aynı değil. Oysa güzelliğin egemenliği evrensel. Öyleyse bu neden bizim bir ayrıcalığımız olsun ki? En güçlü biziz diye mi? Fakat bu gerçekten haksızlık. Kadınların cesaretini kırmak için her türlü yola başvuruyoruz. Eğitim eşit olsaydı güçler de eşit olurdu. Kadınları eğitimin zayıflatmadığı işlerde sınayalım. Biz mi daha güçlüyüz, onlar mı? O zaman görürüz dedi. İtiraf etmeli ki her ne kadar bu sözler geleneklerimize çok ters düşse de kibar milletlerde kadınların kocaları üzerinde daima nüfus sahibi oldukları bir gerçek. Mısırlılarda bu nüfus Isis onuruna, Babillilerde Semiramis onuruna kanunla kurulmuş. Romalıların bütün halklara hükmettiği ancak karılarına itaat ettikleri söylenir. Kadın cinsine tam anlamıyla köle olmuş Sarmatları saymıyorum bile. Sarmatlar örnek olarak öne sürülemeyecek kadar barbardı. Gördüğün gibi sevgili İbrahim, olağan dışı fikirleri savunmaktan, her şeyi çelişkiye indirmekten hoşlanan bu ülkede yaşamaktan zevk almaya başladım. Hazreti Ali meseleyi çözmüş, erkek cinsinin sahip olduğu haklar ile kadın cinsinin sahip olduğu hakları düzenlemiş. Kadınlar kocalarına saygı göstermeli, erkekler de onlara saygı göstermeli. Bununla birlikte erkek kadından bir derece üstündür demiş. 39. Mektup. Hacı Ebi'den Muhammedçiliğe yeni geçen İzmirli Yahudi Ben Yeşu'ya. Bana öyle geliyor ki Ben Yeşu daima insanları olağanüstü adamların doğumuna hazırlayan apacık işaretler vardır. Sanki doğa bir nevi sancı çekiyormuş, ilahi kudret ancak zahmetle vücuda getiriyormuş gibi. Hazreti Muhammed'in doğumundan daha mucizevi bir şey olamaz. Dünyanın başlangıcından itibaren iblisi zincire vurmak için ilahi buyruklarıyla insanlara bu peygamberi göndermeye karar vermiş olan Tanrı, Adem'den 2000 yıl önce bir ışık yarattı. Bu ışık seçilmişten seçilmişe, Muhammed'in atalarından atalarına geçti ve nihayet peygamber soyundan inmiş olduğuna dair gerçek bir belirti misali ona ulaştı. Yine bu peygamber yüzündendir ki Tanrı çocuk yapılmasını, kadının doğasına iğrenç gözüyle bakılmamasını, erkeklik organının sünnet edilmesini istemiştir. Peygamber dünyaya sünnetli gelmiş, doğumundan itibaren yüzünde sevinç belirmiş. Yeryüzü sanki kendi doğuruyormuş gibi 3 kere sarsılmış. Bütün putlar secde etmiş, kralların tahtları devrilmiş. İblis denizin dibine atılmış. Ancak 40 gün yüzdükten sonra girdaptan çıkarak Kubeys Dağı'na kaçmış ve buradan korkunç bir sesle melekleri çağırmış. O gece Tanrı erkek ile kadın arasına ikisinin de geçemeyeceği bir sınır koymuş. Büyücülerin, ruh çağıranların sanatı böylece değerini yitirmiş. Göklerden şu sözleri söyleyen bir ses işitilmiş. Dünyaya en sadık dostumu gönderdim. Arap tarihçi İbn Amir'in şehadetine göre kuşlar, bulutlar, rüzgarlar ve melek sürüleri bu çocuğu büyütmek için bir araya gelmiş. Onu büyütme şerefine nail olabilmek için kavga etmişler. Kuşlar cıvıltıları içerisinde çocuğu kendilerinin büyütmelerinin daha elverişli olacağını, zira farklı farklı yerlerden meyveler toplamanın kendileri için daha kolay olacağını söylemişler. Rüzgarlar mırıldanmış ve şunları söylemiş: "Çocuğa asıl biz bakmalıyız, zira bizler ona her yerden en hoş kokuları getirebiliriz." "Hayır, hayır," demiş bulutlar. "Hayır, çocuk bizim bakımımıza bırakılmalı. Zira biz ona suların ferahlığını her an hissettirebiliriz," demiş. Bunun üzerine öfkelenen melekler şöyle haykırmışlar: "O zaman bize ne iş kalacak?" Fakat göklerden bütün bu tartışmalara son veren bir ses işitilmiş:
Çocuk fanilerin elinden kesinlikle alınmayacak. Onu emzirecek memelere, ona dokunacak ellere, yaşayacağı eve, istirahat edeceği yatağa ne mutlu. Böylesine açık belirtilerden sonra sevgili Yeşu, Hz. Muhammed'in kutsal dinine inanmamak için insanın kalbinin taş olması gerekir. Duayı alt üst etmedikçe, ikna etmek istediği insanları yok etmedikçe, Hz. Muhammed'e yüklediği ilahi görevin önünü açmak için Tanrı daha başka ne yapabilirdi? 40. Mektup. Özbek'ten İzmir'deki İbrahim'e. Mühim biri ölür ölmez bir camide bir araya geliniyor. Bir cenaze ağıtı, yani ölünün methedildiği bir söylev okunuyor. Bu ağda göre merhumun gerçek değerini belirlemek çok güç. Levazımatçıları yasaklamak isterdim. İnsanları öldükleri zaman değil, doğdukları zaman ağlamak gerek. Ölmekte olan kişiye son anlarında sunulan törenler, matem araç gereçleri, hatta ailesinin gözyaşları, dostlarının kederi, ölenin yaratacağı kaybı artırmaktan başka neye yarar ki? O kadar körüz ki, ne zaman kederlenmemiz, ne zaman sevinmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Hemen hemen tüm üzüntülerimiz de sevinçlerimiz de sahte. Her yıl salak gibi teraziye çıkıp kendine öküz misali tarttıran büyük Moğol'u gördüğümde, prensleri daha bir elle tutulur, yani daha bir yönetemez hale geldiği için sevilen halkları gördüğümde, insanlığın ölçüsüzlüğüne üzülüyorum İbrahim. 41. Mektup. Baş harem ağasından Özbek'e. Haşmetlim, siyahi harem ağalarından biri olan İsmail yakın zamanda öldü. Ben de yerine başka birini almaktan kendimi alamadım. Harem ağaları bugünlerde az olduğundan sana kırda hizmet eden siyahi bir köleyi kullanmayı düşünmüştüm. Fakat onu bu işi kabul etmeye henüz ikna edemedim. Geçen gün sonuçta işin onun da menfaatine olduğunu düşünerek ona karşı şiddete başvurmak istedim. Bahçelerine bakan kahya ile anlaşıp kendisi istemediği halde senin kalbini en çok okşayan hizmetleri yerine getirecek, bakmaya dahi cesaret edemediği o ürkütücü mekanlarda benim gibi yaşayacak duruma getirilmesi için emir verdim. Ama derisini yüzecekmişiz gibi bağırmaya başlayıp öyle debelendi ki elimizden kaçıp ölümcül bıçaktan kurtuldu. Merhamet istemek için sana mektup yazmak istediğini öğrendim. Benim hakkımda yaptığını söylediği bazı rahatsız edici şakalar nedeniyle salt doymak bilmez bir intikam arzusu yüzünden böyle bir işe giriştiğimi iddia edecekmiş. Oysa 100.000 peygamber adına sana yemin ederim ki sırf sana hizmet etmek için böyle hareket ettim. Sana hizmet etmek benim için bu dünyadaki tek değerli şey. Başka hiçbir şeyde gözüm yok. Ayaklarına kapanıyorum. 42. Mektup. Ferhan'dan Yüce Efendisi Özbek'e. Şayet burada olsaydın Haşmetlim, baştan aşağı beyaz kağıtla kaplı olarak çıkardım karşına. Fakat bu kağıt dahi sen gittiğinden beri siyahi baş harem ağasının, insanlar arasındaki bu en kötü insanın bana yaptığı hakaretlerin hepsini yazmaya kafi gelmezdi. Acıklı durumu hakkında yaptığımı iddia ettiği birkaç şakayı bahane ederek benden sürekli intikam almak istiyor, bahçelerine bakan zalim kahyayı bana karşı harekete geçirdi. Bu kahya sen gittiğinden beri bana altından kalkamayacağım işler yüklüyor. Öyle ki sana hizmet etme aşkımı bir an bile kaybetmesem de ölmeyi 1000 kez düşünmüşümdür. Kendi kendime kaç kez şöyle demişimdir. Şefkat dolu bir efendim var. Oysa ben yeryüzündeki en bedbaht köleyim. Haşmetlim, itiraf etmeliyim ki kendimi bundan daha da feci acılara yazgılı gibi görmüyordum. Fakat harem ağası olacak o hain kötülüğünün üzerine tüy dikmek istedi. Bundan birkaç gün önce kendi nüfuzuna dayanarak beni senin kutsal kadınlarının muhafızlığına atadı. Yani benim için ölümden 1000 kat beter bir cezaya mahkum etti. Doğdukları vakit zalim ebeveynlerinden böyle bir muamele görecek kadar bahtsız olanlar belki de içinde bulundukları durumdan başka bir durumu hiç tanımamış olmakla avunuyorlardır. Fakat ben insanlıktan çıkarılacak, mahrum edilecek olursam bu barbarlıktan dolayı olmasa bile kederimden ölürüm. Derin bir tevazu ile ayaklarını öpüyorum Haşmetli Efendim. Böylesine saygı duyduğum o erdeminin etkilerini hissetmemi sağla. Senin emrinle şu dünyaya bir bedbaht daha eklendiğinin söylenmesini önle. 43. Mektup.
Özbek'ten Fatma'nın bahçelerindeki Ferhan'a. Kalbiniz neşeyle dolsun. Bu mektuptaki kutsal yazıyı tanıyın ve bu yazıyı baş harem ağası ile bahçelerimin kahyasına öptürün. Ben dönene kadar size el sürmelerini yasaklıyorum. Harem ağası satın alıp eksiği gidermelerini söyleyin onlara. Görevlerinizi sanki ben her an karşınızdaymışım gibi yerine getirin. Zira biliniz ki ettiğim iyilikler ne kadar büyük olursa bu iyilikleri istismar etmeniz halinde size verilecek ceza da o kadar büyük olacaktır. 44. Mektup. Özbek'ten Venedik'teki Reziye. Fransa'da 3 çeşit sınıf mevcut. Kilise, ordu ve cübbeliler. Bunlardan her biri diğerlerini şiddetle küçümsüyor. Örneğin asıl aptal olduğu için küçümsenmesi gereken filanca çoğu zaman sırf cübbeli sınıfından olduğu için küçümseniyor. En sıradan zanaatkâra kadar herkes seçtiği zanaatın mükemmelliği üzerine tartışıyor. Herkes kendi zanaatinin mükemmelliği konusunda sahip olduğu fikir nispetinde farklı mesleklerdeki kişilere üstünlük taslıyor. Bütün insanlar aşağı yukarı Erivan vilayetinden gelen o kadına benziyor. Bir hükümdarımızdan bir iyilik gören bu kadın ona ettiği hayır dualarında Tanrı'dan binlerce kez onu Erivan valisi yapmasını dilemiş. Bir haberde yine kıyılarına uğrayan bir Fransız gemisinin mürettebatından birkaç kişinin karaya çıkıp 2-3 koyun satın almak istediklerini okudum. Onları krala götürmüşler. Kral o sırada bir ağacın altında uyruklarına adalet dağıtmaktaymış. Kral bir taht yani bir odun parçası üzerinde sanki büyük Moğol'un tahtına kurulmuş gibi gururla oturuyormuş. Ellerinde kargıdan mızraklar bulunan 3 veya 4 muhafızı varmış. Kubbe biçiminde bir güneşlik onu güneşin sıcağından koruyormuş. Kendisiyle kraliçesinin bütün süsü siyah derileriyle birkaç yüzükten ibaretmiş. Sefil olduğu kadar kibirli de olan bu prens, gelen yabancılara Fransa'da kendisinden çok bahsedilip bahsedilmediğini sormuş. İsminin bir kutuptan diğerine duyulmuş olması gerektiğine inanıyormuş. Tüm dünyayı susturduğu söylenen Fatih'ten farklı olarak bu kral bütün dünyayı konuşturduğuna inanıyormuş. Tatar Hanı akşam yemeğine oturduğunda bir münadi şayet arzu ediyorlarsa yeryüzündeki bütün prenslerin de akşam yemeğine oturabileceğini haykırırmış. Sadece sütle beslenen, evsiz barksız, sırf haydutlukla geçinen bu barbar, dünyadaki bütün kralları kendi kölesi olarak görür, düzenli olarak günde 2 kez onlara hakaret edermiş. 45. Mektup. Rika'dan Özbek'e. Dün sabah yatarken kapıma sertçe vurulduğunu işittim. Biraz arkadaşlık etmiş olduğum, o an bana kendini kaybetmiş gibi görünen bir adam kapıyı açıverdi. Daha doğrusu kırdı. Kıyafetine mütevazi bile denemezdi. Kenara kaymış peruğu taranmamıştı. Siyah ceketindeki sökükleri diktirecek vakti olmamış, kılık kıyafetinin hırpaneliğini gizleme konusunda almaya alışık olduğu akıllı uslu tedbirlerden o günlük vazgeçmişti. "Kalkın, bugün size çok ihtiyacım var, binlerce şey satın almam lazım. Alışverişi sizinle yaparsam daha mutlu olurum. İlk olarak Senhore sokağına 500.000 liralık bir arazi satmakla görevli bir notere gitmemiz gerek. Noterin önceliği bana vermesini istiyorum. Buraya gelmeden Saint Germain mahallesine uğrayıp 2000 ekülük bir konak kiraladım. Sözleşmeyi bugün imzalamayı umuyorum" dedi bana. Giyinir giyinmez, daha doğrusu üzerime bir şeyler geçirdikten sonra adamım beni alelacele aşağıya indirdi. "İşe bir at arabası satın almakla başlayalım, kılık kıyafet işini de halledelim" dedi. Nitekim bir at arabası almakla kalmadık. 1 saatten az bir süre içerisinde 100.000 frank değerinde mal satın aldık. Bütün bunları çok çabuk hallettik. Zira adamım hiç pazarlık etmiyor, parasını asla saymıyor, göstermiyordu da. Kendi köşemde bütün bu olanlar üzerine düşünüyordum. Adamı incelediğimde onda zenginlik ve fakirlikle karışık tuhaf bir hal gördüm. Öyle ki hangisine inanacağımı şaşırıyordum. Fakat nihayet sessizliğimi bozup adamı bir kenara çekerek ona şöyle dedim. "Beyefendi, bütün bunları kim ödeyecek?" "Ben" dedi bana. "Odama gelin, size muazzam hazineler, en büyük hükümdarların imrendiği zenginlikler göstereceğim. Fakat siz bu zenginliklere imrenmeyeceksiniz. Zira bunları hep benimle paylaşacaksınız" dedi. Adamı takip ettim.
Odasının bulunduğu 5. kata çıktık. Buradan bir merdiven yardımıyla 6. kata tırmandık. Burası her yerden rüzgar alan küçük bir odaydı. Odada sadece çeşit çeşit sıvıyla dolu 20-30 adet toprak leğen mevcuttu. Sabah çok erken kalktım. Önce 25 senedir ne yapıyorsam onu yaptım. Yani gidip eserime baktım ve beni dünya üzerinde gelmiş geçmiş en zengin insan yapacak o büyük günün geldiğini gördüm. Şu altın rengi sıvıyı görüyor musunuz? Şu an bu sıvı filozofların madenleri dönüştürmek için gerekli gördüğü bütün niteliklere sahip. Bu sıvıdan şu gördüğünüz taneleri elde ettim. Her ne kadar ağırlık olarak biraz kusurlu olsa da renk olarak gerçek altın. Nicolas Flamel'in keşfettiği fakat Ramon Lull'ün ve 1 milyon kişinin arayıp durduğu bu sır bana kadar ulaştı. Bugün ben bu bilimin mesut bir müridiyim. Tanrı bana verdiği bunca hazineyi sadece kendi ihtişamı için harcamayı nasip etsin dedi bana. Odadan çıkıp aşağıya indim. Daha doğrusu öfkeden deliye dönmüş bir halde kendimi merdivenlere attım. O zengin adamı kendi sefaleti içinde bıraktım. Allah'a ısmarladık sevgili Özbek. Yarın seni görmeye geleceğim. İstersen daha sonra Paris'e birlikte döneriz. 46. mektup. Özbek'ten Venedik'teki Rezi'ye. Burada durmadan din hakkında tartışan insanlar görüyorum. Fakat aynı anda kim daha az ibadet ediyor onu tartışıyorlar sanki. Bunlar en iyi Hristiyanlar olmadıkları gibi en iyi yurttaşlar da değiller. Beni şaşırtan şey de bu. Zira insan hangi dinden olursa olsun insanlara sevmek ve ebeveyne bağlılık her dinin birinci vecibesi. Nitekim dindar birinin ilk hedefi ibadet ettiği dini kuran Tanrı'nın hoşuna gitmek değil midir? Bununla birlikte Tanrı'nın hoşuna gitmenin en emin yolu şüphesiz toplumun kurallarını ve insanlık görevlerini yerine getirmektir. Zira insan hangi dinden olursa olsun inandığı şeyi din farz ettiği anda Tanrı'nın insanları mutlu kılmak için din kurduğuna bakarak onun insanları sevdiğini ve Tanrı insanları sevdiğine göre Tanrı'nın hoşuna gitmemizin yolunun da insanları sevmek, yani onların riayet ettikleri kanunları ihlal etmeden onlara merhamet duymak ve insanlığın bütün görevlerini yerine getirmek olduğunu farz etmelidir. Şu ya da bu törenden ziyade asıl bunlara riayet ederek Tanrı'nın hoşuna gidebileceğimizden daha emin olabiliriz. Zira törenler kendi içlerinde bir iyilik barındırmazlar. Törenler ancak görece Tanrı'nın bunları emretmiş olduğu varsayıma göre iyidir. Oysa bu büyük bir tartışma konusu. İnsan bu konuda kolayca hataya düşebilir. Zira 2000 dinin törenleri içinde tek bir dinin törenlerini seçmek gerek. Bir adam her gün Tanrı'ya şöyle dua ediyormuş. Tanrım, hakkımızdaki süre giden tartışmalardan hiçbir şey anlamıyorum. Size kendi isteğiniz doğrultusunda hizmet etmek istiyorum. Fakat başvurduğum herkes size kendi istekleri doğrultusunda hizmet etmemi istiyor. Size dua etmek istediğimde sizinle hangi dilde konuşmam gerektiğini bilmiyorum. Hangi duruşu seçmem gerektiğini de bilmiyorum. Biri ayakta dua etmem gerektiğini söylüyor, diğeri oturarak dua etmemi istiyor. Bir diğeri ise diz çökmemi emrediyor. Bu kadarla da kalmıyorlar. Her sabah soğuk suyla yıkanmam gerektiğini iddia edenler de var. Başkaları vücudumdan ufak bir et parçasını kestirmezsem bana dehşetle bakacağınızı öne sürüyor. Geçen gün bir kervansarayda tavşan yedim. Orada bulunan 3 adam tüylerimi diken diken etti. Üçü birden sizi fena halde kızdırdığımı iddia etti. Bunun nedeni birincisine göre söz konusu hayvanın murdar olması, ikincisine göre hayvanın boğulmuş olması, üçüncüsüne göre ise balık olmamasıydı. Oradan geçen bir Brahman'dan hakemlik talep ettiğimde şöyle dedi. Haksızlar, zira görünüşe göre bu hayvanı siz öldürmemişsiniz. Hayır, ben öldürdüm dedim ona. Tanrı'nın asla affetmeyeceği iğrenç bir fiilde bulunmuşsunuz. Bu hayvanın babanızın ruhunu taşımadığını nereden biliyorsunuz dedi sertçe. Tanrım, bütün bunlar beni çıkmaza sokuyor. Sizi kızdırmakla tehdit edilmeksizin kılımı bile kıpırdatamıyorum. Yine de sizin hoşunuza gitmek istiyor, sizden aldığım hayatı buna adamak istiyorum. Yanılıp yanılmadığımı bilmiyorum ama bunu başarmanın en iyi yolunun dünyaya gelmemi sağladığınız toplumda iyi bir yurttaş, bana verdiğiniz aileye de iyi bir baba olmak olduğuna inanıyorum.
47. Mektup. Zerrin'den Paris'teki Özbek'e. Sana mühim bir haberim var. Safiye ile barıştım. Aramızda paylaşılan saray tekrar birleşti. Barış rüzgarlarının estiği sarayda artık bir sen eksiksin. Gel sevgili Özbek'im, gel de aşkı sarayda muzaffer eyle. Safiye şerifine büyük bir ziyafet verdim. Ziyafete annen, kadınların ve başlıca cariyelerin davet edildi. Teyzelerin ile kuzinlerinin pek çoğu da ziyafete katıldı. Kadınlar peçeleriyle kıyafetlerinin oluşturduğu karanlık bulutun ardına gizlenmiş olarak at sırtında geldiler. Ertesi gün daha özgür olacağımızı umduğumuz kırlara gittik. Develerimize tırmanıp dörder dörder localarımıza yerleştik. Seyahat alelacele tertip edildiğinden kadınların geçeceğini ikaz eden ulakları göndermeye vakit bulamadık. Fakat maharetli baş harem ağası başka bir tedbir aldı. Bizi gözlerden saklayan beze öyle kalın bir perde gerdi ki hiç kimseyi göremez hale geldik. Geçmemiz gereken o ırmağa geldiğimizde her birimiz adet olduğu üzere sandıklara yerleşip kendimizi gemilere taşıttırdık. Zira bizlere ırmağın çok kalabalık olduğu söylenmişti. Kapatıldığımız yere fazla yaklaşan bir meraklı ölümcül bir darbe aldı. Sahilde çırılçıplak yüzerken rastladığımız bir diğeri de aynı kaderi paylaştı. Sadık harem ağaların bu iki talihsiz adamı senin ve bizlerin namusuna kurban ettiler. Ama sen asıl maceramızın devamını dinle. Irmağın ortasına geldiğimizde öyle sert bir rüzgar çıktı, gökyüzü öyle korkunç bulutlarla kaplandı ki denizciler umutlarını yitirmeye başladılar. Bizlerse tehlike karşısında paniğe kapıldık, neredeyse hepimiz bayıldık. Harem ağalarımızın seslerini ve tartışmalarını işittiğimi hatırlıyorum. Bazıları bizleri tehlike konusunda uyarmak, kapatıldığımız yerden çıkarmak gerektiğini söylerken, baş harem ağası, efendisinin namusunun bu şekilde lekelenmesine göz yumacağına, ölmeyi yeğleyeceğini, böyle densiz tekliflerde bulunacak kişinin göğsüne hançer saplayacağını iddia ediyordu. Tamamen kendini kaybeden kölelerimden biri beni kurtarmak için çırılçıplak koşup yanıma geldi. Fakat siyahi bir harem ağası onu yakalayıp çıktığı yere geri götürdü. İşte o an bayılmışım. Ancak tehlike geçtikten sonra kendime gelebildim. Kadınlar için seyahat etmek nasıl da güç. Erkekler sadece hayatlarını tehdit eden tehlikelerle karşılaşıyor. Oysa bizler her an hayatımızı veya namusumuzu kaybetme korkusu içindeyiz. Allah'a ısmarladık sevgili Özbek'im. Sana daima tapacağım. 48. Mektup. Özbek'ten Venedik'teki Rezi'ye. Kendini geliştirmeyi seven kişi asla aylak değildir. Her ne kadar mühim bir işin sorumluluğunu almamış olsam da sürekli bir meşguliyetim var. Hayatımı inceleyerek geçiriyorum. Gün içinde gördüklerimi, duyduklarımı akşam not ediyorum. Her şey ilgimi çekiyor, her şey beni hayrete düşürüyor. Henüz körpe olan organları en ufak bir nesne karşısında derinden sarsılan bir çocuk gibiyim. Belki inanmayacaksın ama bütün topluluklarda ve bütün cemiyetlerde hoş bir şekilde karşılandık. Herkesi arayan ve herkes tarafından aranan Rica'nın keskin zekası ile doğal neşesine çok şey borçlu olduğumu düşünüyorum. Yabancılığımız artık hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Hatta bir takım beklenmedik kibarlıklarla dahi karşılaşıyoruz. Zira Fransızlar bizim iklimimizde insan yaşayabileceğini hayal edemiyorlar. Bununla birlikte yanılgılardan kurtarılmaya da değiyorlar doğrusu. Evinde misafir ağırlamaktan hoşlanan saygın bir adamın Paris yakınlarındaki kır evinde birkaç gün geçirdim. Derin tevazusuna, münzevi hayatın İranlı kadınlarımızın elinden aldığı neşeyi ekleyen son derece hoş bir karısı var. Yabancı olduğum için durmadan gidip gelen ve karakterleri bakımından bana devamlı yeni şeyler sunan bu insan kalabalığını adetim olduğu üzere incelemek dışında yapacak daha iyi bir işim yoktu. Öncelikle sadeliğinden hoşlandığım bir adamı fark ettim. Ondan hoşlandım, o da benden hoşlandı. Öyle ki devamlı yan yana durduk. Bir gün büyük bir topluluk içerisinde genel konuşmaları kendi haline bırakarak kendi özel sohbetimize dalmıştık. Belki de nezaketten çok merak sayacaksınız fakat size bazı sorular sormama lütfen izin veriniz. Zira hiçbir şey bilmemek, birbirinden ayıramadığım insanlarla yaşamak çok canımı sıkıyor. 2 gündür kafa yoruyorum. Bu adamlardan bir tanesi yok ki zihnime 200 kereden çok işkence çektirmemiş olsun.
Yine de 1000 yıl geçse kim olduklarını tahmin edemem. Yüce hükümdarımızın karılarından daha görünmez geliyorlar bana dedim ona. Hangisi? Söyleyin yeter. Dilediğiniz her konuda sizi bilgilendiririm. Hele hele ağzı sıkı bir adam olduğunuzu ve itimadımı suistimal etmeyeceğinizi düşündüğümden bunu daha da zevkle yaparım dedi bana. Bize durmadan büyük adamlara verdiği yemeklerden bahseden, düklerinizle o kadar senli benli olan, bana söylendiğine göre ulaşmanın pek güç olduğu bakanlarınızla o kadar sık konuşan o adam dedim ona. Kimdir? Nitelikli bir adam olsa gerek. Fakat görünüşü o kadar bayağı ki nitelikli insanlara yakışmıyor. Zaten kendisini pek eğitimli de bulmuyorum. Ben yabancıyım. Fakat sanıyorum ki bütün milletler için ortak olan bir takım nezaket kuralları vardır. Onda bunu göremiyorum. Sizde nitelikli insanlar diğerlerinden daha mı terbiyesizdir? Diye gülerek cevap verdi. O adam bir çiftçidir. Zenginlik bakımından diğerlerinden ne kadar üstünse soy bakımından da herkesten bir o kadar aşağıdır. Şayet evinde yemek yememeyi göze alabilseydi Paris'in en iyi sofrasına sahip olurdu. Gördüğünüz gibi gayet küstah bir adam fakat aşçısıyla büyüyor. Aşçısına nankörlük de etmiyor hani. Siz de duydunuz. Bütün gün öve öve bitiremedi dedi. Ya şu siyahlı şişman adam, hani şu hanımefendinin yanına oturttuğu, o kim? Bu kadar iç karartıcı bir kıyafet giyip de nasıl bu kadar neşeli bir havaya, bu kadar taze bir cilde sahip olabiliyor? Kendisiyle konuşulduğu an zarifçe gülümsüyor, mücevherleri daha mütevazi ama kadınlarınkine göre daha düzgün, dedim ona. O bir vaiz, daha kötüsü bir baş vaiz. Şu gördüğünüz adam, kocalardan daha çok şey bilir. Kadınların zaafını bilir, kadınlar da onun zaafını bilirler dedi bana. Nasıl olur, durmadan lütuf adını verdiği bir şeyden bahsediyor, dedim. Hayır, hep değil. Güzel bir kadının kulağına seve seve felaketinden bahseder. Toplum içinde yıldırımlar saçar, tek başına bir kuzu kadar uysaldır dedi bana. Bana öyle geliyor ki onu ayrı bir yere koyuyorlar, ona çok hürmet ediyorlar dedim bunun üzerine. Hem de nasıl, tabii çok hürmet ediyorlar, o her eve lazım bir adam, münzevi hayatı tatlı hale getiren odur. Küçük tavsiyeler, gayri resmi hizmetler, belli tarihlerde yapılan ziyaretler, baş ağrısına bir sosyete adamından çok daha iyi gelir. O mükemmel bir insandır dedi bana. Başınızı ağrıtmayacaksam karşımızda duran, zaman zaman yüzünü ekşiten, diğerlerinden farklı bir dille konuşan, konuşacak zekaya sahip olmadığı halde zekasını göstermek için konuşan şu kötü giyimli adam kimdir diye sorsam, dedim. Dedi ki, o bir şair, insan türünün maskarası. Bu insanlar böyle doğduklarını söylerler. Bu doğrudur. Hayatları boyunca da böyle. Yani hemen hemen hep insanların en gülünce olarak kalacaklardır. Bu yüzden onları esirgeyen de olmaz. Müthiş hor görülürler. Onu bu eve getiren açlık. İyiliği ve nezaketi hiç kimse karşısında elden bırakmayan evin beyefendisi ve hanımefendisi tarafından da iyi karşılanıyor. Beyefendi ile hanımefendi evlendiklerinde düğün şiirini o yazdı. Hayatında en iyi becerdiği iş de bu oldu. Zira söz konusu evlilik, şairin öngördüğü kadar mutlu oldu, dedi bana. Doğulu ön yargılarınızda inat ettiğiniz için belki inanmayacaksınız. İçimizde mutlu evlilikler ile erdemlerini kendilerine katı bir muhafız edinmiş kadınlar vardır. Sözünü ettiğimiz insanlar aralarında başkalarının bozamayacağı bir huzurun tadını çıkarmaktadır. Herkes tarafından sevilmekte ve sayılmaktadırlar. Tek bir husus var. Tabiatlarında var olan iyilik, evlerine her tip insanı kabul etmelerine neden oluyor. Bundan ötürü ara sıra kötü tanışlar da oluyor. Onları tasvip etmediğinden değil, insanları oldukları gibi kabul etmeli. İyi tanış dediklerimiz çoğu kez ahlaksızlıkları bakımından daha rafine olanlardır sadece. Belki de ahlaksızlık zehir gibidir. En rafine olanları aynı zamanda en tehlikeli olanlarıdır dedi bana. Dedim ki, ya şu son derece kederli duran yaşlı adam kim? Onu önce yabancı zannettim. Zira başkalarından daha farklı giyinmiş olduğu belli. Fransa'da yapılan her şeyi kınıyor, hükümetinizi tasvip etmiyor, dedim. Dedi ki, o yaşlı bir asker, dinleyenlerin aklında maceralarının uzunluğu nispetinde kalıyor.
Fransa'nın kendisinin katılmadığı savaşlar kazanmasına ve kendisinin siperde yer almadığı bir kuşatmanın yüceltilmesine tahammül edemiyor. Tarihimiz açısından o kadar gerekli olduğuna inanıyor ki kendisinin bittiği yerde Fransa tarihinin de bitmiş olduğunu sanıyor. Savaşlarda almış olduğu bir takım yaralara krallığın feshi olarak bakıyor. Salt bugünden zevk aldığımızı, geçmişin bir hiç olduğunu söyleyen filozofların aksine, o sadece geçmişten zevk alıyor, katılmış olduğu muharebelerde yaşıyor. Nasıl kahramanlar kendilerinden sonra gelecek zamanda yaşamak zorundaysa, o da geçmiş gitmiş zamanlarda nefes alıyor dedi. Peki o halde askerliğin için bırakmış dedim. Dedi ki, o askerliği bırakmadı ki, askerlik onu bıraktı. Hayatının sonuna kadar anlatacağı küçük bir mevkiye yerleştirdiler onu. Fakat bundan daha öteye gidemeyecek, şan şeref yolu ona kapandı. Peki neden diye sordum. Dedi ki, Fransa'da bir deyim vardır, alt görevlerde çile doldurmuş subaylar asla yükseltilmemelidir. Biz bu insanlara aklı ayrıntılar içerisinde adeta daralmış, küçük meselelere alışmış olduklarından daha büyük meselelere haiz olamayacak insanlar gözüyle bakarız. 30 yaşında bir generalin niteliklerine sahip olmayan bir adamın bunlara asla sahip olamayacağına, muazzam bir savaş alanını farklı farklı durumlarda görebilen o kesin bakışa, zaferin bütün avantajlarından faydalanan, başarısızlığın ise bütün çarelerine başvuran o pratik zekaya sahip olmayan bir adamın bu yeteneklere asla sahip olamayacağına inanırız. Bu yüzdendir ki Tanrı'nın sadece kalp değil, aynı zamanda kahramanca bir deha bağışladığı bu yüce adamlar için parlak mevkilerimiz olduğu gibi yetenekleri düşük olanlar için de yine düşük mevkilerimiz vardır. Artık unutulmuş bir savaşta yaşlananlar işte bu ikinci kategoridendir. En fazla hayatları boyunca ne yaptılarsa onu yapmayı becerirler. Artık güçten düştükleri bir zamanda da üstlerine gitmemek gerekir dedi. Bir zaman sonra beni tekrar bir merak aldı ve ona dedim ki, şayet şu sorumu da dinlerseniz bundan böyle size hiç soru sormayacağıma söz veriyorum. Şu saçı uzun, aklı kısa, son derece küstah, uzun boylu genç adam kim? Nasıl oluyor da herkesten daha yüksek sesle konuşuyor, sosyetede hoş karşılandığından nasıl bu denli emin olabiliyor dedim. O çok talihli bir adam dedi bana. O bunları der demez birileri girdi. Birileri çıktı. Ayağa kalktık. Biri gelip yanımdaki beyefendiyle konuşmaya başladı. Ben de böylece yine eskisi kadar cahil kaldım. Fakat bir zaman sonra bilmem hangi tesadüf eseri söz konusu genç adam yanımda bitti ve bana şöyle hitap etti. Hava çok güzel, çiçek bahçesinde bir tur atalım ister misiniz beyefendi dedi. Kendisine mümkün olduğunca nazik cevap verdim ve birlikte dışarı çıktık. Ev sahibisini mutlu etmek için kıra geldim. Kendisiyle aram hiç fena değil. Sosyetede huysuzluk edecek bazı kadınlar vardır ama ne yaparsınız? Paris'in en güzel kadınlarıyla görüşüyorum fakat hiçbirine bağlanmıyorum. Onları da bana bağlanmaktan men ediyorum. Zira aramızda kalsın, bana değmez, dedi bana. Ben de dedim ki, görünüşe bakılırsa beyefendi, kadınlara sadık kalmanızı engelleyen belli bir göreviniz veya mesleğiniz var dedim ona. Dedi ki, hayır beyefendi, benim tek işim kocaları kudurtup babaları umutsuzluğa düşürmek. Beni elde ettiğini sanan kadını telaşa düşürüp felaketime sebep olmasına ramak kalacak hale getirmekten zevk alıyorum. Bizler Paris'i bu şekilde paylaşan birkaç genç adamız. En ufak girişimlerimizle bile Paris'e kendimizden bahsettiriyoruz. Anladığım kadarıyla sizler en kıymetli savaşçıdan daha fazla ses getiriyor, en ağırbaşlı yargıçtan daha çok saygı görüyorsunuz. Şayet İran'da yaşasaydınız bütün bu avantajlardan mahrum kalırdınız. Kadınlarımızın hoşuna gitmektense onları muhafaza etmeye yarardınız olsa dedim ona. Kan beynime sıçradı. Sanırım daha fazla konuşsaydım adama karşı kabalaşmaktan kendimi alamayacaktım. Bu tür insanların hoş görüldüğü, böyle bir meslek tutmuş bir adamın yaşamasına izin verildiği, sadakatsizliğin, ihanetin, adam kaçırmanın, kalleşliğin ve adaletsizliğin saygınlık getirdiği, bir adamın babasından kızını, kocasından zevcesini aldığı, en sevgi dolu, en aziz toplulukları rahatsız ettiği için saygı gördüğü bu ülkeye ne diyorsun? Ne mutlu Ali'nin çocuklarına, ailelerini utanç ve ayartmalardan koruyorlar.
Günün ışığı bile kadınlarımızın kalbinde yanan ateşten daha saf değildir. Genç kızlarımız kendilerini meleklere ve ruhani güçlere benzer kılan erdemlerini kaybetmek zorunda kalacakları o günü ancak titreyerek düşünüyorlar. Güneşin ilk ışınlarını gönderdiği mübarek memleket, güneşi karanlık batıda göründüğü an gizlenmeye mecbur eden o korkunç suçlar seni asla kirletemeyecek. 49. Mektup Rika'dan Özbek'e. Geçen gün odamdayken olağanüstü bir şekilde giyinmiş bir dervişin içeri girdiğini gördüm. Sakalı ip kemerine kadar iniyordu. Ayakları çıplaktı. Kıyafeti gri renkte, kaba, yer yer kabarıktı. Bir bütün olarak bana o kadar tuhaf göründü ki aklıma ilk gelen şey adamın resmini yapması için bir ressam çağırtmak oldu. İşe beni övmekle başladı. Bu arada liyakatlı bir adam, üstelik bir kapusen olduğunu söyledi bana. Beyefendi, bana söylendiğine göre kısa bir süre sonra İran sarayına dönecekmişsiniz ve sarayda saygıdeğer bir mevkiye sahipmişsiniz. Sizden himayenizi 2 veya 3 din adamı için kralınızdan Kazvin yakınlarında küçük bir konut rica etmenizi talep etmeye geldim dedi. Peder, İran'a mı gitmek istiyorsunuz? Dedim. Ben mi beyefendi dedi. Tanrı göstermesin, ben taşralı bir adamım, kendi mevkime dünyadaki hiçbir kapuseninkiyle değişmem dedi. Tanrı aşkına, o halde benden ne istiyorsunuz dedim. Söz konusu misafirhaneye sahip olursak dedi bana. İtalya'daki pederlerimiz oraya kendi din adamlarından 2 veya 3 tanesini gönderir. Siz bu din adamlarını tanıyorsunuz herhalde dedim ona. Hayır beyefendi, onları tanımıyorum. Ah Tanrım, o zaman onların İran'a gitmelerinden size ne? Bu 2 kapusene Kazvin'in havasını koklatmak iyi bir proje. Hem Avrupa hem de Asya için çok faydalı olacaktır. Hükümdarların orayla ilgilenmesini sağlamak fevkalade elzem bir şey. Güzel güzel sömürgeler diye işte buna derler. Hadi oradan, siz ve sizin gibiler başka yerlere yerleşmek için yaratılmamışsınız. Doğduğunuz topraklarda sürünmeye devam etmeniz çok daha iyi olur. 50. Mektup Rika'dan. Gördüğüm bazı insanların erdemi o kadar tabii ki kendini hissettirmiyor bile. Ödevlerini eğilip bükülmeden yerine getiriyor. Bunları sanki içgüdüsel olarak içlerinde taşıyorlar. Yaptıkları konuşmalarda ender rastlanan niteliklerini ortaya koymak şöyle dursun, bu tür niteliklere kesinlikle sahip değilmiş gibi davranıyorlar. İşte ben böyle adamları severim. Yoksa erdemli olmalarına şaşırıyormuş gibi yapanlardan, yaptıkları bir iyiliğe anlatılınca insanları şaşırtması gereken bir mucize gözüyle bakanlardan hoşlanmıyorum. Tevazu, Tanrı'nın büyük yetenekler bahşettiği insanlar için gerekli bir erdemse, en kıymetli adamların şerefini lekeleyecek kadar kibir sergilemeye cüret eden o haşerata ne demeli? Her tarafta durmadan kendilerinden söz eden insanlar görüyorum. Sohbetleri hep kendi küstah yüzlerini gösteren bir ayna sanki. Başkalarına gelen en ufak şeyi anlatırlar. Bunlara duydukları ilginin sizin gözünüzde kendilerini büyütmesini isterler. Her şeyi yapmışlar, her şeyi görmüşler, her şeyi söylemişler, her şeyi düşünmüşlerdir. Onlar evrensel bir model, sonu gelmez bir kıyaslama ölçütü, asla kurumayacak bir misal kaynağıdır. Of, övgü çıktığı yere yansıtıldığında nasıl da yavan oluyor. Bundan birkaç gün önce bu karakterde bir adam kendinden, meziyetlerinden ve yeteneklerinden bahsederek bizi tam 2 saat perişan etti. Fakat dünyada nasıl ki sürekli hareket yoktu, o da sonunda öyle sustu. Sohbet tekrar bize kaydı. Biz de sohbete sahip çıktık. Oldukça kederli gözüken bir adam sohbetlerde hüküm süren sıkıntıdan şikayet etmeye başladı. Hiç sormayın, her yerde durmadan kendilerini öven, lafı hep kendilerine getiren bir yığın ahmak. Haklısınız diyerek bir anda araya girdi bizim söylevci. En iyisi benim gibi yapmak, ben kendimi hiç övmem. Malım var, soyluyum, harcıyorum, dostlarım belli ki bir akla sahip olduğumu söylüyorlar. Fakat ben bunların hiç lafını etmiyorum. Şayet en fazla övündüğüm iyi bir niteliğim varsa o da alçak gönüllülüğümdür. Budan size hayran kaldım. O yüksek sesle konuşurken ben alçak sesle şöyle diyordum. Kendini asla övmeyecek kadar kibre sahip olana, kendisini dinleyenlerden çekinene ve kendi değerini başkalarının kibriyle lekelemeyene ne mutlu. 51. Mektup İran'ın Moskova elçisi Nazir'den Paris'teki Özbek'e.
İsfahan'dan bana yazılanlara bakılırsa İran'ı terk etmişsin, şu an Paris'teymişsin. Seninle ilgili haberleri neden senden değil de hep başka insanlardan almam gerekiyor? Krallar Kralı'nın emriyle 5 yıldır birçok önemli müzakereyi sonuçlandırdığım bu ülkede bulunuyorum. Bildiğin gibi Çar menfaatleri İran'ınkilerle ortak tek Hristiyan prensi. Zira o da bizler gibi Türklere düşman. Çar'ın imparatorluğu bizimki kadar geniş. Zira Moskova'dan Çin'e komşu vilayetlerinin en uç noktasına kadar 2000 fersah toprağa sahip. Çar uyruklarının canı ve malının mutlak hakimi, 4 aile hariç halkının tamamı köle. Peygamberlerin vekili, gökyüzü kendine basamak etmiş krallar kralı kralımız bile gücünü böylesine korkunç şekilde kullanmamaktadır. Moskova'nın korkunç iklimine bakılırsa insan buradan sürülmenin hiç de kötü bir şey olmayacağını sanır. Oysa mühim biri gözden düşsün, hemen Sibirya'ya sürülür. Nasıl ki Peygamberimizin kutsal kanunu bize şarap içmeyi yasaklamıştır, prensin yasası da Moskovalılara şarabı yasaklamış. Kesinlikle İranlılarınkine benzemeyen bir misafirperverlik anlayışları var. Bir yabancı bir eve girdiği anda koca ona karısını takdim eder, yabancı da kadını öper ve bu kocaya gösterilmiş bir nezaket sayılır. Her ne kadar babalar kızlarının evlilik sözleşmelerinde genellikle kocanın kızlarını kırbaçlamamasını şart koşsa da, Moskovalı kadınların dövülmeyi ne kadar sevdiklerini Tanrı bilir. Kocalarının kalbine sahip olduklarını ancak kocaları onları gerektiği gibi döverse anlayabiliyorlar. Kocanın bunun aksine bir davranış göstermesi affedilemez bir ilgisizlik belirtisi olarak kabul ediyor. İşte bir Moskovalı kadının geçenlerde annesine yazmış olduğu bir mektup. Sevgili anneciğim, ben dünyanın en bedbaht kadınıyım. Kocama kendimi sevdirmek için yapmadığım şey kalmadı. Yine de başarılı olamadım. Dün evde bir sürü işim vardı ama ben dışarı çıktım. Bütün gün dışarıda kaldım. Sandım ki döndüğüm zaman kocam beni bir güzel dövecek. Fakat o tek kelime bile etmedi. Kız kardeşimin gördüğü muamele ne kadar farklı. Kocası onu her gün dövüyor. Kocası bir anda tepesine binmeden tek bir adama dahi bakamıyor. Birbirlerini çok da seviyorlar. Dünyanın en iyi geçinen insanları onlar. Kız kardeşimi bu kadar gururlu yapan da bu. Fakat ona beni daha fazla küçümseme fırsatı vermeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun kocama kendimi sevdirmeyi kafaya koydum. Onu öyle kudurtacağım ki bana aşk nişaneleri vermek zorunda kalacak. Etrafta dövülmediğim, kimsenin bana aldırmadığı bir evde yaşadığım söylenmeyecek. Bana atacağı en ufak fiskede sanki bir temiz dövüyormuş gibi yaygarayı basacağım. Komşulardan biri yardıma koşarsa onu boğarım sanırım. Sevgili anneciğim, yalvarırım kocama bana ne kadar yakışıksız bir muamelede bulunduğunu anlatınız. Son derece dürüst bir adam olan babam hiç böyle hareket etmezdi. Hatırlarım, küçük bir kızken kimi zaman bana sizi biraz fazla seviyormuş gibi gelirdi. Sizi öpüyorum sevgili anneciğim. Moskovalılar seyahat etmek amacıyla imparatorluklardan çıkamıyor. Böylece ülkelerinin yasalarıyla diğer milletlerden tecrit edilmiş şekilde eski adetlerini o kadar büyük bir bağlılıkla muhafaza ediyorlar ki dünyada başka adetler olabileceğine inanmıyorlar. Fakat şu an hüküm süren prens her şeyi değiştirmek istiyor. Onlarla sakalları konusunda tartıştı. Ruhban sınıfı ile keşişler cehaletlerini muhafaza etmek için kıyasıya mücadele verdi. Prens sanat dallarını geliştirmek istiyor. Şu ana kadar bir köşede unutulmuş, var olduğunu kendisi dışında hemen hemen hiç kimsenin bilmediği milletinin şanını Avrupa'ya ve Asya'ya taşımak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Endişeli ve taşkın prens her yerde tabiatındaki sertlikten izler bırakarak geniş vilayetlerinde oradan oraya geziyor. Sanki bu geniş vilayetlerde yetmiyormuş gibi buraları terk ederek Avrupa'da başka vilayetler, yeni krallıklar fethetmeye gidiyor. Seni öpüyorum sevgili Özbek. Çok rica ederim bana kendinden haber ver. 52. mektup. Rika'dan Özbek'e. Geçen gün oldukça eğlenceli vakit geçirdiğim bir topluluktaydım. Toplulukta her yaştan kadın vardı. 80 yaşında bir kadın, 60 yaşında bir kadın, 40 yaşında bir kadın ile onun 20 veya 22 yaşından daha büyük olamayacak yeğeni. Belli bir içgüdü beni bu sonuncusuna yaklaştırdı ve o da kulağıma şöyle fısıldadı. Şu yaşında sevgili edinmek isteyen, güzel kadını oynayan teyzeme ne diyorsunuz?
Hata ediyor, bu ancak size yakışacak bir gaye olabilir dedim ona. Bir an sonra kendimi teyzesinin yanında buldum. O ise bana şöyle dedi. En az 60 yaşında olup da bugün tuvaletiyle 1 saatten fazla meşgul olan şu kadına ne dersiniz? Boşa geçmiş zaman derim. Böyle bir şey yapabilmek için sizin güzelliğinize sahip olmak gerekir dedim ona. Sonra o 60 yaşındaki zavallı kadının yanına gittim ve o bana şunları söylerken ona yürekten acıdım. Bundan daha gülünç bir şey olabilir mi? 80 yaşında olup da ateş rengi kurdeleler takan kadını görüyor musunuz? Genci oynamak istiyor ve bunu başarıyor da. Zira bu kadarı da çocukluk. Ah yüce Tanrım dedim kendi kendime. Başkalarının gülünçlüğünden başka bir şey göremez miyiz biz? Fakat belki de dedim daha sonra, teselliyi başkalarının zayıflıklarında bulmak da bir saadettir. Bununla birlikte o sırada gönül eğlendirmekteydim. O yüzden şöyle dedim. Yeterince çıktık. Şimdi de inelim ve işe zirvedeki ihtiyarla başlayalım. Hanımefendi, biraz evvel konuştuğum hanımefendiyle birbirinize o kadar çok benziyorsunuz ki sanki iki kardeşsiniz. Birinizin ötekinden yaşça büyük olduğunu zannetmiyorum. Ah, hakikaten beyefendi dedi bana. Birimiz ölünce diğeri büyük korkuya kapılacak. Aramızda 2 günlük bir fark dahi olduğunu zannetmiyorum. Sonra bu ahı gitmiş vah kalmış kadını bırakıp 60 yaşındaki kadının yanına gittim. Hanımefendi, tutuşmuş olduğum bir bahsi karara bağlamalısınız. Şu kadın, yani 40 yaşındaki kadını göstererek şu kadın ile aynı yaşta olduğunuza dair iddiaya girdim. İnan olsun aramızda 6 ay dahi olduğunu sanmıyorum dedi. Güzel, işte bu, devam edelim dedim. Bir basamak daha indim ve 40 yaşındaki kadının yanına gittim. Hanımefendi, çok rica ederim söyleyiniz, diğer masada oturan genç hanıma şaka olsun diye mi yeğenim diyorsunuz? Siz de onun kadar gençsiniz, hatta onun yüzünde geçmişten bir iz var, oysa böyle bir şey sizde kesinlikle yok. Ya teninizin şu parlak renklerine ne demeli dedim. Ah ama bir dakika, ben onun teyzesiyim ama annesi benden en az 25 yaş büyüktü. Biz aynı evlilikten doğmadık. Rahmetli kız kardeşimden kızıyla aynı yıl doğduğumuzu işitmiştim, dedi bana. Yanıt verdim. Ben de öyle diyordum hanımefendi, şaşırmakta haklıymışım dedim. Sevgili Özbek, güzelliklerinin kaybolmasıyla kendilerini bitmiş hisseden kadınlar gençliklerine dönmek istiyorlar. Ah, nasıl başkalarını aldatmaya çalışmasınlar. Kendi kendilerini aldatabilmek, bütün fikirlerin en acısından kurtulabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 53. Mektup. Safiye'den Paris'teki Özbek'e. Hiçbir tutku, Beyaz Harem ağası Hüsrev'in kölem Zübeyde'ye duyduğu tutkudan daha güçlü, daha ateşli olmamıştır. Onunla evlenmeyi öyle bir tutkuyla talep ediyordu ki reddedemedim. Annesi direnmedikten, bizzat Zübeyde bu sahte evlilik fikrine, kendisine sunulan bu sahte iltifata memnun olmuş gözüktükten sonra ben neden karşı koyayım ki? Kocaya benzer tek yanı kıskançlığı olacak, içinde bulunduğu soğukluktan sırf işlevsiz bir umutsuzluk içine düşmek için sıyrılacak. Bir zamanlar olanların hatırasını daima taşıyacak. Zübeyde'yi ise artık ne olmadığını hatırlatacak, daima kendini vermeye hazır da olsa asla veremeyecek. Bu yüzden hem kendini hem de Zübeyde'yi durmadan aldatacak ve durumunun bütün acısını her an ondan çıkaracak bu talihsiz adamla Zübeyde ne yapacak ki? Hele hele devamlı imgelerde, hayallerde var olmak. Sadece hayalini kurmak için yaşamak. Zevklerin daima yakınında olup da asla içinde olamamak. Bedbaht bir adamın kollarında bitkin düşüp onun iç çekişleri yerine ancak pişmanlıklarına cevap verebilmek. Malik olmak için değil, sırf muhafaza etmek için yaratılmış bu türden bir adam nasıl hor görülmez? Aşkı arıyorum fakat göremiyorum. Seninle böyle açık açık konuşuyorum. Zira benim saf dilliliğimi seversin. Benim özgür havamı ve zevklere olan duyarlılığımı yoldaşlarımın sahte edebine tercih edersin. Senin harem ağalarının kadınlarla bizim bilmediğimiz türden bir şehveti tattıklarını, doğanın kayıpları telafi ettiğini, içinde bulundukları durumun dezavantajını gidermek için çareleri olduğunu,
Artık erkek olunmasa dahi duyarlı olunabileceğini, bu durumda tabiri caizse salt zevkleri değiştirmeye yarayan bir tür üçüncü duyu oluştuğunu söylediğini binlerce kez duymuşumdur. Eğer durum buysa Zübeyde'ye daha az acırım, daha az mutsuz insanlarla yaşamak da bir şeydir. Bu konu hakkında emirlerini bekliyorum. Evliliğin sarayda yapılmasını isteyip istemediğini bana bildir. Allah'a ısmarladık. 54. Mektup. Rika'dan Özbek'e. Bu sabah odamdaydım. Bildiğin gibi odam. Diğer odalardan birçok yeri delik deşik, son derece ince bir bölmeyle ayrılıyor. Öyle ki bitişik odada konuşulan her şey duyuluyor. Odada geniş adımlarla dolaşan bir adam bir diğerine şöyle diyordu. Nasıl oluyor bilmiyorum ama her şey aleyhime dönüyor. 3 günü geçti. Kendimi şereflendirecek hiçbir şey söylemedim. Bana en ufak bir ilginin gösterilmediği, 2 kez olsun şahsıma hitap edilmediği sohbetlerde öyle allak bullak kala kaldım. Söylevimi güçlendirmek için önceden birkaç nükte hazırlamıştım. Hiçbirini yapmama izin verilmedi. Anlatacak çok hoş bir hikayem vardı. Fakat ne zaman başlayacak olsam sanki mahsus yapıyorlarmış gibi konudan kaçtılar. 4 gündür kafamda paslanan, bir kez olsun kullanamadığım bir iki esprili lafım var. Eğer böyle devam edecek olursa sanırım sonunda aptal olup çıkacağım. Bunun nedeni zannediyorum ki etkisinden sıyrılamadığım kötü yıldızım. Dün 3 veya 4 yaşlı kadınla kendimi aşmayı umuyordum. Bu kadınların bana baskı uygulamadığı şüphe götürmezdi. Ben de böylece dünyanın en güzel şeylerini söyleyebilecektim. 15 dakikadan uzun bir süre konuştum. Fakat hiçbiri konuyla ilgili bir şey söylemedi. Uğursuz parkalar gibi bütün sözlerimin mantık silsilesini kestiler. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnce zeka ile kazanılan ünü sürdürmek çok zor bir iş. Senin bunu nasıl başardığını bilmiyorum. Aklıma bir şey geldi dedi öteki. Zeki olabilmek için birlikte çalışalım. Bunun için ittifak kuralım. Her gün bahsetmemiz gereken konuyu prova ederiz. Birbirimizin yardımına koşarız. Öyle ki biri bizi tam konuşmamızın ortasında bölmek isterse onu kendimize çekeriz. Şayet kendi rızasıyla gelmezse zor kullanırız. Tasdik edilmesi gereken yerleri, gülümsemek gereken yerleri, tam anlamıyla kahkahalarla gülünmesi gereken yerleri önceden birlikte kararlaştırırız. Göreceksin, bütün sohbetlere biz yön vereceğiz. Zekamızın keskinliğine ve hazır cevaplılığımıza hayran kalacaklar. Kafa hareketleriyle işaretleşip birbirimizi koruruz. Bir gün sen parlarsın, öbür gün bana destek çıkarsın. Seninle bir eve girer, seni göstererek şöyle haykırırım. Biraz önce sokakta rastladığımız bir adama şu gördüğünüz beyefendinin ne kadar hoş bir cevap vermiş olduğunu sizlere anlatmalıyım. Sonra sana dönerim. Adam bunu hiç beklemiyordu doğrusu, pek şaşırdı. Şiirlerimden bazılarını okurum. Sen de şöyle dersin. O bu şiirleri yazarken oradaydım. Bir akşam yemeğindeydik. Bir an tereddüt etmedi. Hatta sık sık birbirimizle şakalaşırız. O zaman da şöyle derler. Bakın birbirlerini nasıl da saldırıyor, kendilerini nasıl savunuyorlar. Biri diğerini hiç esirgemiyor. Bakalım buna nasıl cevap verecek? Ah, tek kelimeyle mükemmel. O ne hazır cevaplık. İşte gerçek bir mücadele diye buna denir. Fakat kimse kavgayı önceden planlayıp prova ettiğimizi söylemez. Zeki olmayıp öyleymiş gibi gözükmek isteyenlere yönelik hazırlanan nükteli sözler derlemeleri satın almalıyız. Her şey iyi kalıplara sahip olmaya bağlı. 6 aya kalmadan bütünüyle nükteli sözlerle dolu 1 saatlik bir sohbeti yönlendirebilecek durumda olmamızı arzu ediyorum. Fakat bir noktaya dikkat etmeliyiz. O da nükteli sözlerin devamlılığını sağlamak. Esprili bir söz söylemek yetmez. Bu sözü her yere yaymak, her yere serpiştirmek gerek. Yoksa yok olur gider. Sana şu kadarını söyleyeyim ki, aptal birinin kulağında heder olup giden güzel bir söz kadar insanı yıkan başka bir şey olamaz. Doğrudur, çoğu zaman bu bir tesellidir. Zira söylediğimiz aptalca şeyler de fark edilmeden gelip geçer. Bu durumda bizi teselli edebilecek yegane şey de budur. İşte böyle azizim, izlememiz gereken yol bu. Sana dediğimi yap, sana söz veriyorum 6 aya kalmadan akademideki yerin hazır.
Anlayacağın, çalışmamız uzun sürmeyecek. Zira akademiye girdiğin anda sanatından vazgeçebilecek. İstemesen de esprili bir insan olarak kabul edileceksin. Fransa'da bir topluluğa giren adamın anında takım zekası denen şeye sahip olduğu ortada. Sen de öyle olacaksın. Senin adına tek endişem alkışların sana vereceği sıkıntı.